Evet, bugün ne yapıyoruz? Bir önceki projede Vue.js kullanarak kodladığımız projenin aynısını sıfırdan React kullanarak kodluyoruz. Bu projeyle birlikte Vue.js bilip de React öğrenmek isteyenler iki projeyi kıyaslayarak çok daha rahat öğrenebilecekler. Aynı durum tam tersi için de geçerli. React bilip de Vue.js öğrenmek isteyenler bu videoyu izledikten sonra bir önceki videoyu izleyerek ikisi arasındaki konseptleri karşılaştırarak öğrenebilecekler. Ayrıca bu video Crash Course tarzında bir video olacağı için de Rich React bilmeyenler veya çok az bilenler için de çok sağlam bir temel oluşturma fırsatı olacak. Hadi gelin projemize bakalım ve kodlamaya başlayalım. Evet, projemiz Frontend Mentor'dan Browser Extension Manager UI projesi. Gördüğünüz gibi bir tarayıcı eklentileri arayüzü. Burada All butonumuz var. Aktif ve inaktif butonlarımız var. All butonuyla bütün eklentilerimizi kartlar halinde görüyoruz. Aktif butonunda sadece aktif olan eklentileri, inaktif butonunda da aktif olmayan eklentileri filtreliyoruz. Projemizin bir de tabii ki mobil görünümü var. Onda da bütün kartlar alt alta hizalanıyor. Projeyi siz de kodlamak isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Siteye kayıt olduktan sonra ilgili challenge'ı buluyorsunuz ve ardından Start Challenge dedikten sonra Download Assets diyorsunuz ve projede kullanacağınız işte resimler, ikonlar, veri dosyaları, yazı fontları vesaire hepsini bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Hadi şimdi Figma tasarımımıza geçelim ve daha detaylı bir inceleme yapalım. Şimdi projemiz bu şekilde. Dark modumuz var ve yukarıda gördüğünüz gibi bir de Light modumuz var. Bu ilk gördüğümüz desktop görünümü, ortada tablet ve en sağda da mobildeki görünümü var. Bunların hepsini responsive bir şekilde kodlayacağız. Dark moddaki görüntüsü de yine bu şekilde ve bu sağ tarafta da Active, Hover ve Focus bölümleri var. İşte aktif butonu seçildiğinde şu şekilde kırmızı bir hale geliyor ve Remove butonuna mouse'la geldiğimizde bu şekilde yazısı koyu rengi, arka planında kırmızıya dönüyor. Tabi bunların Light modunda farklı renk kodları var. Bunların da hepsini beraber kodlayacağız ve Header bölümünde bakın burada bir toggle butonumuz var. Kullanıcı tercihine göre Dark mod veya Light mod arasında şuradaki butona basarak geçiş yapabilecek. Şimdilik ilk bakış olarak bu yeterli. Zaten projemizi kodlarken daha detaylı olarak Figma tasarımımızı inceleyeceğiz. Hadi şimdi projemizin kurulumuna geçelim. Evet, Warp terminalime geldim. YouTube Records klasörümün içindeyim her zamanki gibi. LSA yapalım. Burada eski yaptığımız projelerimiz var zaten. İzleyenler bilir. Burada yeni bir proje oluşturalım. Ne diyelim? Take Browser Extension Vue değil. Bu sefer React olacak. Ve ardından diyelim ki Bound Create with Set Latest ve tıklıyorum. Projemizin adı klasörümüzle aynı olsun. Buradan devam edelim. React'i seçelim. TypeScript tabii ki kullanacağız. Canımız ciğerimiz. Ve ardından Bound Install diyelim ve bunu bize VS Code'la açsın. Böyle projemizi sağa alalım. Tarayıcımızı da şöyle birazcık sola doğru alalım. Bunu şöyle biraz daha daraltırsak şu kadar alan zaten yeter. Tamamdır. Ardından Warp terminalime geliyorum ve bound dev diyerek server'ımı başlatıyorum. Güzel. Buradaki hemen URL'imizi kopyalayalım ve şuraya gelelim. Bu burada bize açılsın. Tamamdır. Şu anda projemizin ilk kurulumunu yaptık. Burada gelelim, ufak temizliklerimiz olacak. Onları yapalım. App.css dosyamızı silelim. Çünkü Tailwind kullanacağız. Bu arada neden Vue.js projesinde Tailwind kullanmadık? Çünkü izleyenler görmüştür, Vue.js'te HTML, CSS ve JavaScript'i aynı dosya içerisinde ve scoped olarak, yani elementlerin birbirini etkilemeyeceği şekilde yazabiliyorduk. Ancak React'te bu durum mümkün değil. Aynı dosya içinde üçünü de yazamıyoruz. Tabii ki React'te de bunun çözümü var. Mesela burada app.module.css diyerek burada yine React'te de tamamen scoped şekilde stillendirme yapabiliyoruz. Mesela bu CSS dosyasını gidip ilgili komponentin içine import edip yine scoped bir şekilde aynı Vue.js'teki gibi kullanabiliyoruz. Ancak bu şekilde yaptığım zaman sürekli CSS ve TSX dosyam arasında gidip gelmem gerekecek ve bu şekilde izlerken videoyu takibini zorlaştıracaktır. O yüzden React kullanırken Tailwind kullanmak çok daha konforlu oluyor. Bu şekilde yapacağız ama bu seçenek mutlaka aklınızda bulunsun. Vanilla CSS ve React kullanmanız gereken durumlar olursa bu modül.css kullanımını da mutlaka araştırın. İnanılmaz bir kolaylık sağlıyor, haberiniz olsun. Şimdi şu dosyayı silelim. Sonra app dosyamızın içine gelelim. Şu CSS importunu kaldıralım. Şuradaki React logo, use state vesaire hepsini kaldıralım. Şunu silelim. Ardından return ettiğimiz yerleri de şöyle bir kaldıralım ve buraya gelelim. Şöyle bir H1 tagi içinde Hello World diyerek projemizin ilk başlangıcını yapalım. Şimdi ardından bu index.css'e geliyorum. Buradaki her şeyi kaldırıyorum. Tamamdır. CSS'imizi sıfırladık. Main dosyamıza bakalım. Burada kaldırmamız gereken bir şey var mı? Burada da bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Şimdi burada public klasörüne projede kullanacağımız resimleri kopyalayalım. Şuraya resimlerimi attım. Assets klasörümün içinde fontumu şöyle kopyalıyorum. O da buraya geldi. Çok güzel. Ayrıca şuraya gelelim. SRC'nin içine bir library
klasör oluşturalım ve bunun da içine projeyle birlikte gelen data dosyasını kopyalayalım. Tamamdır. Data dosyamızı da kopyaladım. Buradan bütün zaten verilerimizi çekip kartlarımızı oluşturacağız. Bu da burada dursun. Çok güzel. Şimdi gelelim Tailwind kurulumumuza geçelim. Şuradan gelelim. Tailwind CSS'in sitesine girelim. Buradan Get Started diyelim ve bakın şurada kurulumlarımıza başlayalım. Şuradan şu kısmı kopyalıyorum. Pub terminalime geldim. Bir sekme açtım. Ban, add dedim ve Tailwind CSS ve with pluginini şöyle buraya kuruyoruz. Ardından ikinci adımımıza bakalım. With config dosyamıza geliyoruz. Burada React'ten sonra bir virgül koyuyoruz ve Tailwind CSS diyoruz. Bunu da bu şekilde zaten bize kendisi import ediyor. Ve ardından ana CSS dosyamıza gelip şuradaki import Tailwind CSS ifadesini buraya kopyalayalım. Şimdi projemize dönelim. Bakalım. Evet bakın zaten H1'imizin şekli değişti. Şu anda artık Tailwind kullanımı hazır. Kontrol etmek için de şöyle bir gelelim. Class name dedik. Text mesela red 400 diyelim. Evet tekstimizin rengi kırmızıya döndü. Tailwind'imiz şu anda çalışıyor. Şimdi Figma tasarımına geldim. Şurada Design System bölümünde bakın burada projede kullanacağımız renkler vesaire hepsi verilmiş. Şuradaki renklerin hepsini değişken olarak bir önceki projede zaten ben kodlamıştım. Oradan direkt kopyala yapıştır yapacağım. Tek tek izletmeyeceğim size. Burada da bakın yine text presetler var. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olarak utility class'lara ayırmıştım. Yine utility class olarak bunları da vereceğim. Ancak Tailwind'de tabii ki utility class kullanımında çok dikkatli olmanız gerekiyor. Tailwind'in en büyük selling pointlerinden bir tanesine başkalarının class isimleriyle uğraşmamak. O yüzden mesela böyle bu tip bütün proje boyunca kullanacağınız text gibi çok böyle ana şeyleri utility class'larla kullanabilirsiniz. Ancak onun haricinde utility class kullanımını çok sınırlı tutmanız gerekiyor. Şuradaki bakın şu projedeki index CSS kısmını şu kısmı çok fazla CSS ile ve utility class'larla doldurmamaya çalışmamız gerekiyor. Ben mesela şimdi gelip burada bu projedeki bütün bu text presetleri mesela React'te typography diye bir komponent oluşturup o komponent içinden varyantlarla da yönetebilirim. Ancak bu şekilde sadece text üzerinden utility class kullanımını genellikle yapıyorum ve bu projenizi sonradan bakan bir geliştirici de bu bunu niye böyle yapmış demez. Ama bu utility class kullanımına dediğim gibi çok dikkat ediyoruz. Şimdi ben şunu eski projeden değişken isimlerimizi bir kopyalayayım. Evet kopyaladım. Bakın şimdi burada neyimiz var? Projede kullanacağımız font face tanımlamamız var. Bu font face'te de bakın burada neyin yolunu verdim. Burada SS klasörüne az önce attığımız font dosyamızın yolunu verdim. Zaten bu font face kullanımını daha önceki Figma'dan koda projelerimin hepsinde gösterdim. Şimdi tekrar anlatmayacağım. Burada da bakın bir önceki projede şuradaki değişkenlerimizi root klasöründe tanımlamıştık. Ancak Tailwind'de burada add theme diyoruz ve onun içinde kullanıyoruz. O şekilde verdim. Zaten bunun kullanımında Tailwind dokümantasyonundan çok rahat bakabilirsiniz. Ve burada da Tailwind'de tanımlanan container klasında bazı genişletmeler yaptım. Genişletme yapacağınız zaman Tailwind'de burada gelip utility deyip container deyip ekstra eklemeler yapıyorsunuz. Burada max width olarak 1200 pikselimi verdim. Padding inline 1 RAM ve margin inline auto verdim. Bunu zaten proje içinde container kullanımında göreceksiniz ve burada da az önce size bahsettiğim text presetlerimiz var. Bunlar da şuradakilerin bakın burada Figma tasarımındaki presetlerin birebir aynısının CSS olarak kodlanmış hali. Projede geleceğiz. Bunu kullanacağımız yerde text preset yazacağız ve geri kalan bütün kısımlarda Tailwind'in bize verdiği utility class tanımlarını kullanacağız. Mesela bakın bir önceki projede bunları da ben ayrı ayrı elle variable'lara vermiştim. Artık burada vermedim. Neden? Çünkü Tailwind kullanacağız ve oradan buradaki genişliklerin hepsini vereceğiz. Burada olmayanları da zaten arbitrary value hani parantez içinde, köşeli parantez içinde biliyorsunuz Tailwind'de verebiliyoruz. O şekilde kullanımlarını yapacağız. Son olarak da şunu da göstereyim. Bakın burada ne dedim? Font, Noto dedim ve burada Noto Sans, System UI ve Sans serif tanımlamasını yaptım. Onu da zaten burada bakın font family'mizin adını ne vermiştik? Noto Sans. Font deyip Noto dediğiniz zaman burada Tailwind'de ekstra bir font family ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunları Tailwind'in dokümantasyonunda mutlaka girin, okuyun. Şimdi tamamdır. Projemizin ana kurulumunu yaptık. Hadi bakalım ufaktan başlayalım kodlamaya. Şimdi ilk olarak index HTML'imize gelelim. Şurada bir HTML'in içine bir class name açalım ve font Noto olarak fontumuzu tanımlayalım. Bakın bunu verdiğimiz anda gördünüz mü? Zaten font family'miz değişti. Hemen bir inspect diyelim. Bakalım. Bakın burada font family görüyor musunuz? Font Noto olarak değişti. Bunu kaldırırsam bakın fonta iyi bakın. Zaten eski fonta dönüyor ve şu anda artık güncel fontumuzu kullanıyoruz. Şimdi body tag'imize gelelim. Bu arada önce şurada title'ımızı değiştirelim. Browser Extension Manager diyelim. Title'ımızı güncelleyelim. Şimdi body'nin içine geldim. Class name açalım. Min has screen diyelim ve burada max sm yani 40 RAM'in altındaki cihazlarda da min height dvh diyelim. Bunu da bu şekilde vermiş olalım. Ardından Figma tasarımımıza gelelim. Bakalım şimdi burada en dışta neyimiz var? Şuradan design'a gelelim. Bakın burada en dışta bir gradientli background yapımız var değil mi? Görüyor musunuz? Bakın burada. Bu dark modda da başka bir gradient'e geçiyor. Daha koyudan daha açık böyle laciverte doğru bir geçiş var. Şimdi bu geçişleri verelim. Burada Design System'a geliyorum. Bakın burada zaten bize bunun kodunu vermişti. Evet, Linear Gradient olarak vereceğiz. 180 derece yani
bottom yukarıdan aşağıya doğru olacak. Hemen gelelim. Önce şuradaki değerimizi kopyalayalım. Bunu değişken olarak vermedim gradiyentleri. Bunları bu şekilde vereceğim. Tamamdır. Birinci değerimizi kopyaladım. İkinci değerimi kopyaladım. Hafızadan kullanacağım. Şunu şöyle alalım. Geldim buraya. Ve buraya diyoruz ki BG linear to B. Linear to bottom. Aşağıya doğru. Ve from diyoruz. Buraya az önce kopyaladığım değeri veriyorum. Ve ardından to diyoruz. Buraya da az önce kopyaladığım diğer değer olan ikinci rengimi veriyorum. Tamamdır. Bakın zaten şu anda arka planımızın rengi değişti. Bir de bunun ama dark mode kısmını yapmamız gerekiyor. Buraya geliyorum. Dark from. Hemen Figma tasarımımıza dönelim. Dark mode'da neyimiz varmış? Burada ilk rengimiz şu. İkinci rengimiz şu. Tamam, güzel. VS Code'a döndüm. Dark'ta da from. Birinci rengimizi verdim ve ikincide de dark to diyoruz ve ikinci rengimizi de buraya bu şekilde veriyorum. Şimdi bakalım. Evet, şu an ben dark modda olduğum için bakın görüyor musunuz? Background değişti. Buradan hemen geleyim sistemden. Light mode alıyorum. Bakın light'a geçti. Dark'a alıyorum. Dark'a geçti. Tabii ki bunu bu şekilde sadece sistem üzerinden değil, kullanıcının etkileşimiyle de halledeceğimiz için size bunun kullanımını da React Use kütüphanesi kullanarak göstereceğim. Kullanıcı bir butona tıkladığında light ve dark mode arasında geçiş yapabilecek. Şimdi background gradientlerimizi verdik. Bakalım şimdi neyimiz kaldı? Textimiz kaldı. Text yapımız light modda bakalım. Neymiş? Neutral 600'müş. Tamam. Dark modda neymiş? Neutral 300. Güzel. Text neutral 600 diyoruz ve dark'ta da text neutral tamamdır 300 diyoruz. Ayrıca bakalım bu text presetimiz neymiş? Body'de kullandığımız, hemen Figma tasarımına döndüm. Burada bakın burada ne diyor? Text preset 5. Hemen buraya geldim. Bunu zaten extra utility class olarak tanımlamıştım. Buraya geliyorum. En başa text preset 5 olarak veriyorum. Evet, bakın zaten şu an fontta ve şeyde değişiklik oldu. Bakalım almış mı diye kontrol edelim. Text preset 5. Bakın evet, line height görüyor musunuz? 1.4, font weight 400, letter spacing eksi 0.5 piksel vesaire bütün verdiğimiz tanımladığımız değerleri almış oldu. Tamamdır. Şimdi ilk ana tanımlamalarımızı yaptık. Hadi Figma tasarımımıza dönelim. Bakalım neler varmış. Şimdi ilk olarak neyimiz var? Bir header'ımız var, değil mi? Ardından da main section'ımız var. Main section'ımızın içinde de şu üstte bir main içinde yine ayrı bir header'ımız var. Burada da kart yapımız var. Bu kartlarımızı da tabii ki article tagi içinde kullanacağız. Neden article tagini kullandığımızı, ne zamanlar kullanmamız gerektiğini zaten daha önceki videolarımda açıklamıştım. Şimdi header kısmını kurgulayarak başlayalım. Şöyle VS Code'a geldim. Şurada bir şimdi ana layout oluşturmak istiyorum. Buradan app.tsx'e geliyorum. Bakın burada şöyle bir yapı oluşturacağız. Şimdi React'te Vue.js'teki gibi doğrudan slot yapısı yok ama children yapısını kullanacağız. Layout'umuzu ve projemizin ana şemasını oluştururken, yani o da şöyle olacak. Bakın buraya geldim. Header diyorum. Bunun içine bir şeyler gelecek. Buraya geliyorum ve main diyorum ve bunun da içine bir şeyler gelecek. Şimdi SRC'min içine geldim. Bir layout dosyası oluşturalım. Şöyle diyelim app layout.tsx. Tamamdır. Bu bizim uygulamamızın ana layout'u olacak şekilde isimlendirdik. Şimdi buraya geliyorum. Export function dedik. Header diyorum ve bu header'ımız bir children alacak. Children dedik ve burada da neyi return edecek bize? Bizim header tagimizi return edecek. Bu da burada children'ı alacak. Bir de neyimiz olacak? Export function main. Evet, Copilot kendisi zaten ne yapmak istediğimizi anladı ve tamamladı. Footer da öneriyor ama bu projede footer kullanmayacağız. Tabii ki şu anda TypeScript bize kızıyor. Type tanımlamadığımız için gelelim şuraya. Children React Node olarak bunun type'ını verelim. Şuraya da aynısını verelim. Bunu yukarı ayrı bir tip olarak yazmama gerek yok. Zaten bu klasörü çok yalın tutacağımız için ayrı tanımlamayacağım. Burada dursun. Şimdi buraya geldik. Şimdi burada bunları import etmemiz gerekiyor. Bakın buraya geliyorum. Quick fix dedim. Bütün kayıp importları ekle diyelim ve buraya hepsini indirsin. Şu anda bize hala kızıyor. Neden? Çünkü biz burada layout'umuz içinde bunu children alacak şekilde tanımladık. Ama şu anda bunların içinde herhangi bir children var mı? Herhangi bir alt bileşen verdik mi? Vermedik. Şimdi buraya gelelim. Şimdi burada neyi kullanacağız? Uygulamamızın ana header'ını, değil mi? Main header. Buraya gelelim. App header diyelim. App level'ında olacak diyelim. Şuraya bunu verelim. Ve ardından SRC klasörümüze geldim. Components adında bir klasör oluşturdum. Ve bunun da içine app header.tsx dosyamızı verdim. RFC dedim. App header olarak tanımladık ve buraya geldim. Bunu buraya ne yapmayı unutmuyoruz? Import etmeyi unutmuyoruz. Bakın şu an zaten gördüğünüz gibi artık şu header kızmayı bıraktı ama main hala kızıyor. Main'imizin içinde de çünkü henüz bir şey tanımlamadık. Yeri geldiğinde birazdan onu zaten halledeceğiz. Şimdi app header'ımın içine girmeden önce bakalım biz burada app layout'ta neyi tanımladık? Header'ımızı, değil mi? Şimdi bakalım header'a vermemiz gereken en dış stillendirme neler var? Burada header'ın en dışında bakın 40 piksellik bir margin top var. Şurada 64 bir bottom var. Bir de main'i inceleyelim. Bakın burada 64 altta, 64 üstte. Tamam. Buradaki 64'ü header'a değil de main'e veririz alttan ve üstten. Şimdilik buraya gelip header'a sadece margin top 40 dememiz yeterli olacak. Buraya gelelim. Header'ıma geldim. Class name dedim. mt10 diyorum. Zaten 40'a tekabül ediyor. Tailwind'de biliyorsunuz. Güzel. Şimdi yenileyelim bakalım sayfamıza. Ve zaten bakın burada yukarıdan 40 piksellik bir marginimizi verdi. Şimdi devam edelim. App header'ımızın içinde bir divimiz var. Buradaki divimizi
dediğimiz önce bir konteynerimizi verelim. Kapsayıcıya alalım. Evet bakın zaten şu anda hemen şu kenara yaslanmayı bıraktı. Bakın tarayıcıyı büyüttüğümde gördünüz mü? Tanımladığımız max width 1200 piksele göre bu şekilde kendisini şekillendiriyor. Güzel. Şimdi bunun içine geldik. Burada neyimiz var? Hemen bakalım. Burada bir app logomuz var. Burada da Team Toggle butonumuz var değil mi? Güzel. Buraya geldik. Bir app logo dedik. Bir logo bileşenimiz olacak ve ardından da burada Toggle Team diye bir butonumuz olacak. Tamamdır. Bunları buraya verdik. Şimdi Components'e geldim. Buraya app logo dedim. Bileşenimi oluşturuyorum. Güzel. Hemen buraya dönelim. Bunu buraya import etmeyi unutmayalım. Tamamdır. Ayrıca Toggle Team diye bir komponentimiz olacak. Onu da gelelim. Toggle Team.tsx dedim. Buraya geldim. RFC Toggle Team diyorum. Güzel. Buraya da bunu import etmeyi unutmayalım. Bu da geldi. Bakın şu anda zaten iki bileşenimizi de buraya import etmiş olduk. Şimdi burada neye ihtiyacımız var? Bu app logo ve Toggle Team butonunu bir sarmalıcı ile bir kapsayıcı ile sarmamız gerekiyor. Neden? Hem birbiri arasında flex verip hizalayacağız. Hem de bakın burada header'ımızın neyi var? Padding'i var, border radius var, işte farklı bir background'u var vesaire. Onları vermek için de ne yapıyoruz? Şunları seçiyorum. Geldim. Command Shift P dedim. Wrap dedim. Enter dedim. Div dedim ve sardım. Şimdi buraya geldim. Class name. Bakalım neler vereceğiz. Şimdi öncelikle en dıştan başlayalım. Ama öncelikle şu light moda gidelim. Çünkü Tailwind'de light kodlayıp sonra dark'larını veriyorsunuz. Yani light first çalışmış oluyoruz. Buraya geldim. Şimdi bunu seçtim. Burada neyimiz varmış bakalım. Burada stroke dediği zaten border'ımızın rengi. Radius'ımız ne kadarmış? 20 piksel. Tamam. Gelelim. Şuradan başlayalım. Ve şimdi border dedik. Border neutral 200 diyoruz ve background olarak da BG neutral 0 diyoruz. Hemen bir kontrol edelim. 0 mıydı burası diye. Evet doğru. Şimdi burada radius'ımız var. 20 piksellik bir de şuradaki padding'lere bakalım. Ne kadarmış padding'lerimiz diye. 12'ye 16. Yani yukarıdan aşağıdan 12, sağdan soldan 16. Buraya döndüm. PY 3 dedik ve PX 4 dedik. Tamamdır. Padding'lerimizi de verdik. Şuraya da rounded eklemeyi unutmayalım. Rounded 2x ile 3x ile 16, 24. Burada bunun karşılığı yok. Şöyle bunu buraya gelip custom olarak 20 piksel veriyoruz. Şimdi bakalım. Evet. Rounded'ımız sağlandı. Şimdi bunun dark versiyonlarını vermemiz gerekiyor. Hemen gelelim Figma'mıza. Dark versiyonda neler varmış? Dark'ta border yok. Ancak background'ımız neutral 800'e dönüşüyor. Hemen verelim. Buraya gelelim. Dark dedik. Border none. Dark BG neutral 800 diye verdik. Evet tamamdır. Şu anda bu yapıyı da burada sağlamış olduk. Hemen bir light moda geçelim. Tamam. Dark moda geçelim. Tamam. Çok güzel. Şimdi şuradaki logoyu ve button'ımızı bir karşılıklı hizalayalım. Buraya gelelim. Flex dedik. Items center dedik ve justify between dedik. Şu şekilde verdik. Tamamdır. Bunlar da karşılıklı olarak hizalandı. Şimdi dıştaki yapımızı verdik. Gelelim şimdi app.logomuzun içine. Şimdi burada şu logoyu kullanacağız değil mi? Buraya hemen geliyoruz. Burada public images dedik ya. Burada bakın logo.svg'miz var. Logo svg'ye tıklıyorum. Bakın burada logomuz açıldı. Ancak ben bunun svg kodunu istiyorum. Sağ tıkladım. Open with text editor diyorum. Bakın buradaki svg'yi komple kopyalıyorum. Buraya geldim. Bunu kapatabilirim. Bunu şöyle silelim şuradan ve buraya bu svg'yi komple yapıştırdım. Evet şimdi svg'miz buraya geldi. Ancak bakın burada konsolu açarsam bakın burada birçok hata göreceksiniz. Görüyor musunuz? Invalid DOM property diyor. Yani fill rule, clip path. Bunlar şu anda uygun değil diyor. Bakın burada ne diyor? Did you mean fill rule diyor. Çünkü neden biz burada HTML, normal HTML değil. Aslında bu yazdığımız bir ne? JSX yapısı değil mi? Tabii ki burada uzantımız TypeScript'ten dolayı TSX ama bu normalde biliyorsunuz React JSX yapısını kullanıyor. Buraya geliyoruz. Burada bakın fill rule diyor ya mesela. Bunu seçiyorum. Command D yaparak hepsini seçiyorum ve buraya gelip fill rule diyorum. Şimdi devam edelim. Şurada clip path var. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. Clip path diyoruz. Başka yüzümüzden kaçan bir şey var mı? Hemen kontrol edelim. Evet bakın bütün şu anda uyarılarımız kayboldu. Devam edebiliriz. Şimdi bakın burada logomuzun yazısı geldi. Ancak burada projemizde bakın dark mode'da logomuzun rengi, text rengi beyaz. Light mode'da neutral 900. Şimdi burada ilgili yere geliyoruz. Bakın çalışmak istediğimiz yer burası. Tekstimizin rengi burada. Buraya class name diyoruz. Buraya fill neutral 900 dedik. Ancak Dark'ta ne istiyoruz? Dark'ta fill neutral 0 istiyoruz. Hemen bunu şöyle verelim. Bakın şu an light mode'dayız ve logomuzun rengi koyu. Şuradan hemen dark moda geçelim. Evet logomuzun rengi artık beyaz. Güzel. Şimdi logoyla çalışmamız şimdilik burada bitti. Bunu kapatalım. Şimdi toggle team kısmımızı gelelim yapmaya. Burada şimdi neyimiz var? Hemen buraya açalım. Bu arada bu komponentin ismini toggle team değil de team toggle olarak vermek daha doğru olacak. Hemen bir revize edelim. Buraya geldim. Team toggle dedik ve bunu nereye import ediyorduk? Bakın app header'da hemen geldim.
geldim. Team toggle diyoruz. Tamamdır. Şu eski importumuzu şuradan kaldıralım. Böyle isimlendirmelerde vesaire hata yaptığınız ya da içinize sinmeyen durumlar olduğunu fark edersiniz. Hemen gidin hızlıca revizenizi yapın. Buraya geldik şimdi. Çalışmaya devam edebiliriz. Team toggle'ı açıyorum. Buraya geldik. Şimdi burada neyimiz varmış hızlıca bir bakalım. Evet, burada bir button'ımız var. Button'ımızın içinde de 2 tane farklı SVG göstereceğiz. Hemen şimdi buraya gelelim. Şuradaki div'imizi hemen button'la değiştirelim. Button dedik. Şimdi bakalım burada icon moon, icon sun diyor. Open with text editor dedik. Şunu şuradan kopyaladım. Geldim buraya yapıştırdım. Tamamdır. Icon sun'a gelelim bir de. Şuraya da geldik hemen. Open with text editor dedik. Ve ikonumuzu da kopyaladık. Bunu kapatabiliriz. Şuradaki SVG'nin altına geliyorum ve bunu da buraya kopyalıyorum. Bakın şimdi burada ikisi de gözüküyor. Üstte ay ikonumuz var. Altta güneş ikonumuz var. Hemen buraya gelelim. Geçici olarak static bir boolean verelim. Const is dark eşittir false diyelim. Tamam mı? Şimdi button'ımızın altına geliyorum. JavaScript kullanmak istediğimizi belirtmek için burada hemen bir parantez açıyoruz. Burası is darksa, yani is dark değeri doğruysa biz hangi ikonumuzu kullanmak istiyoruz? Öncelikle şunları bir böyle vereyim. Tamam. Şimdi bu is dark doğruysa biz hangi ikonu kullanmak istiyoruz? Güneş ikonunu değil mi? Burada sun ikonumuz bizim neredeydi? Şuradaki ikinci SVG'miz. Şunu şöyle kopyalıyorum. Bunu geldim buraya yapıştırdım. Peki diğer tersi durumda hangi ikonu kullanmak istiyoruz? Şuradaki diğer SVG'mizi şunu da şuradan kestim. Bunu buraya geldim yapıştırdım. Bunu böyle kaydedelim. Tamamdır. Şimdi burada is dark'ı biz neye göre kurguladık? True olduğunda hemen bunu true yapalım. Şu anda artık dark modda güneş ikonumuz gözüktü. Tabii şimdi şu anda bakın manuel olarak light mode alayım sistemi. Bakın şu anda burada ay ikonu gelmedi. Burasını ne yapmam gerekiyor? Gelip false yapmam gerekiyor değil mi? Bakın bunu false yaptığım anda ay ikonum geliyor. True yaptığım anda da dark moda geçtiğimde öbür ikonum gelmiş oluyor. Şimdi bunu böyle statik olarak değil de gelin React Use kütüphanesiyle dinamik olarak halledelim. Şimdi buraya geliyorum. React Use diyorum. Bakın şuradaki şu siteye giriyoruz. reactuse.com. Yine Vue Use tanıtmıştım size bir önceki projede. Onun gibi birçok faydalı hukukun bulunduğu bir kütüphane diye düşünebilirsiniz. Vue'nunki kadar geniş kapsamlı değil ama burası da çok başarılı. Hani epey işinizi kolaylaştıracak şeyler var. Bakın yine browser'ın içindeyiz. Use dark mode. Evet, şunu kullanacağız bakın. Hemen get started diyelim. Kurulumumuza bakalım. npm install. Tamam, bunu buradan seçtim. Gelelim şurada ban add dedik. React use core diyoruz. Fanimizi kurduk. Şimdi burada geri gelelim. Use dark mode için ne yapmamız gerekiyormuş? Bakın şurada const team toggle dark use dark mode. Şuradaki şu yapıyı kopyalıyoruz. Hemen geldim buraya. Şuradaki şu kısmı silelim. Az önce statik verdiğimiz. Bunu buraya kopyalayalım. Şimdi buraya gelelim. Buradan use dark modu az önce kurduğumuz yerden import edelim. Importumuzu yaptık. Şimdi burada class name olarak eklediğimiz kısım ne? Dark. Class name light eklemek istiyor muyuz? Hayır. Sadece dark'ı ekleyip çıkaracağız. Bunu buradan kaldırıyorum. Default value false. Bu böyle dursun şimdilik. Buraya gelelim. Buradaki team'in üzerine geliyorum. Görüyor musunuz? Team'in tipi neymiş? Boolean. Tamam, bunu kullanacağız burada. Is dark yerine buraya team yazıyorum. Bu da burada dursun. Bu toggle dark'ı birazdan zaten kullanacağız. Şimdi Tailwind'in dokümantasyonuna gidiyoruz. Bakın burada dark mode kısmına geliyorsunuz. Aşağılarda bir yerde şurada manuel olarak dark modu eklemek için bakın şuradaki şu direktifi alıyoruz. Buraya geldim. Main CSS'imiz neredeydi? Index CSS'imiz buradaydı. Hemen Tailwind'in altına bunu kopyalıyorum. Tamamdır. Şimdi burada geliyoruz. Bakın neyi kullanmadık? Toggle dark'ı kullanmadık değil mi? Hemen button'ımıza geliyoruz. Bir click event oluşturacağız. On click dediğimizde de bakın burada bize zaten öneriyor. Toggle dark olarak bunu buraya veriyoruz. Şimdi yenileyelim. Bakın buna basalım. Light'a geçtik ve butonumuz değişti. Buna bastım. Dark'a geçtik ve butonumuz değişti. Şimdi buraya şunu unutmayalım bu arada. Button'ımızın içine bir class verelim. Cursor pointer'ı unutmayalım. Şuradaki ok yaklaştığımız zaman şu ele dönüşsün. Güzel. Şimdi buradaki fonksiyonu verdik. Ne kaldı geriye? Button'ımızı şuradaki stillendirmek kaldı. Hemen buraya geldim. Burada neyimiz varmış? Burada şimdi genişlik yüksekliğimiz 50'ye 50. Paddinglerimiz her yerden 14. Hemen gelip verelim. Tailwind'de width'i 50, height'ı 50. Tek tek vermenize gerek yok. Burada kısa olarak size utility class'ını kullanabilirsiniz. Size bakalım 14 var mıydı Tailwind'de? 14 56 yapıyor. 12 48 yapıyor. Tasarımda bizden 50 istiyor. Bunu 48 piksel olarak burada verebiliriz. Çok az bir şey fark edecektir zaten. Kötü durmayacaktır. Hemen buraya geldik. Padding'imiz de neydi? Her yerden 14'tü. Şuraya gelelim. Padding P3 verelim. Tamamdır. Şimdi burada neyimiz kaldı? Hemen dönelim. Bir background color'ımız kaldı. Bir de radius'ımız var. Radius'ımız kaçmış? Ona bakalım önce. Radius'ımız 12. Background rengimiz de neutral 100'müş. Hemen buraya döndüm. Rounded x large diyorum. 12 piksele denk geliyor zaten ve ardından da BG neutral 100 diyorum. Bakalım şimdi bir light moda geçelim. Evet, bizden tam istediği gibi oldu. Hemen burada dark moddaki durumumuza bakalım. Tasarıma döndüm. Dark moda geldim. Burada bakalım şimdi bir border'ımız var mı? Border istemiyor. Sadece neyimiz değişiyor? Background'ımız neutral 700'e. Hemen VS Code'a döndüm. Burada BG neutral 100. Dark'ta BG neutral 700.
Bunu da böyle verelim. Bakalım. Evet, tamamdır. Bakın şu anda tamamen tasarımda bizden istediği gibi yapmış olduk. Şimdi bakalım mobil versiyonumuzda bir değişiklik var mı? Hızlıca paddinglerimize bakalım. Paddinglerimiz 8'e 12'ye düşüyor. Az önce 12'ye 16 idi. Şimdi 8'e 12'ye düşüyor. Başka bir değişiklik var mı? Burası text preset. Zaten yoktu. Logo zaten. Logonun 179'a 41 genişliği. Burası 179'a 41. Button'ımızda bir küçülme var mı? 50'ye 50. 50'ye 50. Hiçbir değişiklik yok. Hemen app.header'ımıza geliyoruz. Bakın burada tanımlamıştık. PY3 ve PX4 diye. Burasını şöyle diyoruz. Şöyle sona gelelim. Max SM olduğunda benim PM artık 2'ye düşüyor ve max SM olduğunda artık benim PX'im de 3'e düşüyor dedik. Tamamdır. Şimdi kontrol edelim. Bakalım daraltalım. Evet bakın tam şu anda şu geçiş anında görüyor musunuz? Paddinglerimiz mobile göre kendini daraltıyor. Şuradan sonra zaten normali. Güzel. Tamamdır. Şimdi header kısmımızı tamamladık. Hadi geçelim şuradaki main kısmımıza. Evet şimdi app.tsx dosyamıza tekrar geldim. Biz burada yapımızı nasıl kurgulamıştık? Bakın burada bir main bileşenimiz var. Bu main bileşenimiz nereden geliyordu? App.layout'un içinden değil mi? Burada da ne vermiştik? Main tag'in içine children olarak vermiştik. Şimdi burada bu main bileşenin içine yazacağımız her şey main tag'i içinde servis edilecek React tarafından. Şimdi Figma tasarımımıza bir dönelim. Bakalım burada en dışta main'imize ne verebiliriz? Burada bakın ne vardı? 64 piksellik bir margin üstten, 64 piksellik bir margin de alttan. Buraya geliyorum. En dış katmanımızdayız. App.layout. Buraya geldim. Class name dedik. my16 dediğimiz zaman zaten bakın 64 piksel olarak bunu bize tailwind verdi. Ve buraya gelelim. Main'imizin içinde bir şöyle h1 extensions list diyelim. Evet bakın zaten şu an margin'i yukarıdan kendisi 40 olarak verdi. Hemen inceleyelim. Buraya geldim. Bakın main tag'inde görüyor musunuz? Şurada layout'ta alttan ve üstten 64 piksellik marginlerimiz hazır. Tamamdır. Şimdi dönelim Figma tasarımımıza. Burada neyimiz var? Bir extensions list adında bir H1'imiz var ve ardından da bir button grupumuz var değil mi? Hemen buraya gelelim. Şimdi şu H1'imizi şuradan silelim ve buraya gelelim. Extensions header diye bir komponent oluşturalım. Ancak bunu normal bir komponent değil, children alan bir komponent olarak belirleyeceğimiz için şu şimdilik şöyle kalsın. Buraya gelelim şimdi komponentimizin içine extensions header dedik ve buraya geliyorum. RFC yazıyorum. Şu ismi hemen düzeltelim. Buraya header tag'imizi açalım ve ayrıca burada container'ımızı da vermeyi unutmayalım. Şimdi header'ımızı verdik, container'ımızı verdik. Artık bu div'in içinde biz ne istiyoruz? React'in gönderdiğimiz her şeyi render etmesini istiyoruz. Buraya geliyoruz. Children'ı veriyoruz ve buradan geldik. Children dedik ve React Note olarak tipini de verdik. Tamamdır. Buraya gelelim. Şimdi bunu buradan importumuzu yapalım. Tamamdır. Şimdi artık bunun içinde şu Figma tasarımında az önce incelediğimiz şu yapıyı verebiliriz. Extension header'ımızı şurada ana kapsayıcı olarak bileşende tanımladık. Şimdi burada H1'imizi ve şuradaki button grupumuzu tanımlayacağız. Hemen şimdi buraya önce H1'imizle başlayalım. Şimdi burada gelip doğrudan H1 yazıp tamam mı? Altından da button group olarak komponentimizi tanımlayabiliriz. Ancak burada H1'i buraya şuraya da yazalım. Extensions list. Şimdi bu projede bu H1'i burada bu şekilde böyle bırakabiliriz. Ancak birden fazla sayfalı projede nedir? Birden fazla H1 tag'i vardır değil mi? Biz bunu reusable yani yeniden kullanılabilir yapmak için bunu da ayrı bir komponent içine alalım. Vue.js ile yaptığım projede bu H1'i böyle yazmıştım. Şimdi bu projede de hani bunu ayrı bir komponente alalım. Onu da size göstermiş olayım. Buraya gelelim. H1 adında bir komponent oluşturalım. Şimdi geldik komponentimizin içine bir h1.tsx oluşturalım. Tamam mı? Buraya geldim. Şimdi RFC yazıyorum. Komponentimizin adı H1 ve buraya geliyorum. H1 içinde extensions list diyorum. Güzel. Şimdi app.tsx'imize dönelim. Buradaki bu H1'i ne yapalım? Buraya import edelim. Güzel. Şimdi burada button grubumuz kaldı. Buraya da gelelim hemen. Components dedik. Button group dedik. Ve bu şekilde oluşturduk. Buraya gelelim. Hemen button group adında bileşenimizi verdik. Buraya gelelim. Şimdi burada neyimiz olacak? 3 tane button'ımız olacak değil mi? Hemen şunu şöyle bir div içinde button group diyelim. Ve bunu burada geldik. Button açtık. Button çarpı 3 diyelim. Buraya all, buraya active, buraya da ne yaptık? Inactive isimlerini verdik. Güzel. Şimdi buraya dönelim. Bunu burada import edelim. Button group'umuz da ne yapsın? Buraya gelsin. Şimdi list extensions list başlığımız burada ve button'larımızın da isimlendirmeleri buraya bu şekilde geldi. Şimdi gelelim tekrar extensions header'ımızın içine. Burada zaten bakın container olarak bunu vermiştik. Şimdi buradan devam edelim. Ana stillerimizi vermeye. Buraya geldim. Burada şimdi neyimiz var? Bakalım flex yapımız var ve birbiri arasında hizalıyoruz. Buraya hemen geldim. Diyorum ki flex items center ve justify between dedik. Güzel. Şimdi H1'imizi ve button'larımızı karşılıklı olarak hizalamış olduk. Figma tasarımımıza dönelim. Bir de şurada bakın neyimiz var? En dış kapsayıcıya vermemiz gereken şurada bir marginimiz var. Margin button'ımız neymiş? 32. Buraya geldik.
dedik. Hemen MB8 dediğimiz anda zaten bunu 32 piksel olarak verdi. Şimdi buradan devam edelim. H1'imize geldim. H1'imizin text preseti bakalım Figma tasarımımızda neymiş? Text preset 1 olacak. Rengi de neutral 900. Light dark moddayken rengimiz neutral 0. Tamamdır. Bunu bu şekilde verelim. Ve geldik. Class name açtık. Text preset 1'i seçtim. Light modda textimiz ne olacak? Text neutral 900. Dark modda da text neutral 0 olacak. Bunu da bu şekilde verdik. Güzel. Şimdi H1 tagimizi bitirdik. Hemen bir light moda geçelim. Kontrol edelim. Tamamdır. Textimiz koyu renge dönüşüyor. Şimdi gelelim şuradaki buttonlarımızı halletmeye. Burada button group komponentimize geliyorum. Bakın şimdi burada ilk buttonımızın stillerini verelim. Class name olarak. Bakalım nelerimiz var. İlk buttonımıza şu kırmızı bu arada aktif olduğunda sonradan vereceğiz. Bunu şimdilik takılmayın. Gelin şuradan işlem yapalım. En dışta bir border renklerimiz var buttonlarımızda. Neymiş borderımız? Stroke değerimiz 200. Dark modda neymiş? Dark modda 600. Tamam, gelelim bunu verelim şimdi. Border neutral 200 dedik. Dark'tayken de border neutral 600 dedik. Tamamdır. Bunu bir şekilde verdik. Şimdi gelelim tekrar light modumuza. Burada bakalım devam edelim. Burada border radius olarak ne veriyor bize? 999 diyor. Yani full bir radius vereceğiz. Burada gelelim devam edelim. Şu yandaki şeyi kapatıyorum. Şuradan devam edelim. Rounded full diyelim. Güzel. Bunu da verdik. Şimdi gelelim backgroundlarımızı vermeye. Light modda background rengimiz neutral 0. Hemen bakalım. Dark modda background rengimiz de neutral 700. Buraya geldim. BG neutral 0. Dark'ta BG'miz neutral 700. Bunu da bu şekilde verdik. Paddinglerimize bakalım. Paddinglerimiz ne durumdaymış? Şuradan bakalım. Top 8, bottom 10, sağdan soldan 20. Hemen buraya geldik. Padding top 2 dedik. Padding bottom 2.5 dedik ve PX'te ne olacak? PX 5 yani 20. Bunu da şöyle verelim. Evet, şu an button'ımız zaten bakın oluşmaya başladı. Bakalım unuttuğumuz bir şey var mı vermediğimiz? Evet, şu anda yok gibi. Şimdi burada bakın bu class name böyle yazdık ya. Bunu böyle alıp buradaki diğer button'a verdik. Buradaki diğer button'a verdik. Ne yaptık? Biz buradaki Tailwind class'larını arka arkaya kullanmış olduk. Bu arada şuradaki button grubu silelim ve şu button'larımız arasındaki boşlukları verelim. Figma tasarımımıza bakalım. Boşluklarımız ne kadarmış? Aralarında 12 piksellik bir boşluk var. Buraya geldim. Şimdi buraya flex yapısı vermek zorunda değiliz. Çünkü zaten flex ile şu ikisini şöyle hizalamıştık. H1 ile button'ları. Buraya geliyoruz. Space X 3 dediğimiz zaman 12 piksellik bir boşluk buraya bakın verdi. Şimdi burada ne yaptık? Class name'lerimizi her button'da ayrı ayrı tekrarladık. Burada 3 tane farklı bileşende de class name tekrarına düşmüş olduk. Bunu React kullanırken ki Vue.js'te de göstermiştim. Şöyle yapıyoruz. Bakın buraya geldim. Önce bir yukarıya çıkalım şuraya. Const buttons diyelim. Tamam mı? Şöyle açalım. Bakalım ne önerecek Copilot. Label value tamamdır. Tam zaten bunu kullanmak istiyorum. Bunu bu şekilde bize verdi. Tamamdır. Şimdi buradan şu class name'lerimi keseyim. Şuradaki buttonlarımın hepsini siliyorum. Bakın buraya JavaScript kullanmak istediğim belirtip parantez açtım. Buttons.map dedik. Güzel. Buradan geri kalanı zaten bize Copilot önersin. Şunu şöyle bitirsin. Burada class name'lerimizi kopyaladığımız şeyden alalım. Şunu silelim. Kendi kopyaladığımızı yapıştıralım. Evet, bakın aynı yapı şu an geri geldi. Ama ne yapmış olduk? Burada buttonlarımızı bir array olarak tanımladık ve bunu map fonksiyonuyla ne yaptık? Divimizin içinde buttonlarımızı vermiş olduk. Bu şekilde zaten yapmanız gerekiyor ki bu React ile ilgili bir durum değil dediğim gibi. Bütün modern frameworklerde bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Ki zaten Tailwind'in dokümantasyonunda da önerilen yöntem budur. Okuduğunuzda göreceksiniz. Şimdi light moda geçelim. Her şey düzgün mü? Bir de dark modu kontrol edelim. Tamamdır. Şu anda her şeyimizi yaptık. Bakın bir tek şey istiyorum. Şuraya mouse'la geldiğimde bunun cursor pointer olsun. Buraya hemen cursor pointer verelim. Evet, artık mouse'umuzu getirdiğimizde şu el işareti çıksın. Güzel. Bu şekilde bunun da kodlamasını yapmış olduk. Zaten birazdan göreceksiniz buradaki bu yapıyı ileride kartlarımızı filtrelemek için de kullanacağız. Şimdi son olarak şeye de bakalım. Burada neyi vermedik biz? Bakın buttonlarımızın text presetlerini ve renklerini vermedik değil mi? Hemen buraya gelelim. Figma tasarımımıza. Light modda buttonlarımızın text rengi neutral 900'müş. Dark modda da neutral 0. Bir de text preset neymiş? 3. Buraya geldim buttonımıza. Burada custom utility class'larınızı class name'in en başına yazmaya çalışın. Kodunuzu okuyan diğer developerlar bu şekilde ilk yazdığınızın sizin kendi custom utility'leriniz olduğunu anlar direkt. Ama dediğim gibi bu custom utility'leri çok sınırlı tutmaya çalışın. Az önce burada yaptığımız gibi kod tekrarına utility class tanımlayarak değil, bu şekilde JavaScript kullanarak erişiyoruz modern frameworklerde. Şimdi buraya geldim. Text preset 3 dedim. Güzel. Ve burada ne diyoruz? Text neutral 0 diyoruz. Light modda text neutral 900 diyoruz. Light modda, dark modda da text neutral 0 diyoruz.
Evet, bakın şu anda butonlarımız light'a, açık renge döndü. Modumuzu light'a alıyorum. Butonlarımız da koyu renge döndü. Tamamdır. Şimdi burası ile ilgili her şeyi tamamlamış olduk. Unuttuğumuz bir şey varsa zaten geliriz, ekleriz, düzeltiriz. Şimdi gelelim Figma tasarımımıza. Sıra geldi şurada gördüğümüz bu kart yapısını kodlamaya. Şimdi bunun için önce gelelim şuraya. Şurada data.ts dosyamız vardı ya, projenin başında kopyaladığım. Bunun önce bir tiplerini tanımlayalım. Burada TypeScript'i kullanacağız. Ancak şunu yapmayı unutmayalım. Gelelim her birine bir ID verelim. ID 1 diyelim. Tamam mı? Sonra geri kalanı bize Copilot tamamlasın. Tamamdır. Şimdi yukarıya gelelim. Buraya hemen şöyle type diyelim. Extension type'larımızı şöyle versin bize. ID'miz number, logo string. Evet. Name string, description is active. Güzel. Tamamdır. Şimdi tiplerimizin hepsini tanımladık. Burada kullanımı zorunlu olmayan bir tip yok. Burada card'ımız için hepsini kullanmak istiyoruz ama öyle bir durum olsaydı, eğer atıyorum işte şu description eğer zorunlu olmasaydı buraya gelip bir soru işareti yapmamız gerekirdi ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Bir de bu tiplerimizi burada tutmayalım. Hemen buraya gelelim. Export type diyelim ve şunu ayrı kendi dosyasına çıkartalım. Şurada lib'in içinde yine yeni bir dosya oluşturalım. Types.ts diyelim ve bunu burada depolayalım. Tamamdır. Şimdi bu tiplerimizi burada tanımlamış olduk. Bunlar burada şimdilik bir dursun. Biz statik olarak kartlarımızdan bir tanesini oluşturalım. Ondan sonra zaten hepsini dinamik olarak dağıtacağız. Ana dosyamıza dönelim. Şimdi burada bakın biz neyi hallettik? Extensions header'ı değil mi? Extensions header'ımızın içinde H1'imizi ve button grubumuzu, yani şu H1'imizi ve şuradaki button grubumuzu verdik. Şimdi neyimiz kaldı? Extensions header'ın altına bu sefer neye devam edeceğiz? Hemen bakalım. Bakın burada cards kısmımız var. Buraya geliyoruz. Extensions cards diyelim ve bunu şöyle yine normal bir komponent olarak değil, bir sarmalayıcı olarak içine children alacak bir şekilde tanımlayacağız ve bunun içine gelelim. Burada neyimiz olacak? Extensions card. Bu sefer de tek kartımız olacak. Bunu da normal bir komponent olarak vereceğiz. Şimdi öncelikle bu dıştaki extensions cards'ımızı oluşturalım. Hemen components'imize gelelim. Yeni bir komponent oluşturalım. Extensions cards.tsx dedik. Hemen RFC dedik. Açtık. Hemen burada ismimizi düzeltelim. Gelelim app'imize, buradan bunu import etmeyi unutmayalım. Bu buraya geldi. Şimdi extensions cards'ımıza geldik. Burada bu ne istiyor? Children alacak. Hemen şunu children'ı verelim. Tipini de Copilot tamamladı. Buradan geldik. Buraya children olarak verelim. Tamamdır. Şimdi bu divimizin içine class name container diyerek sarmalayıcımızı verelim ve buradaki divimizi de bir section tag ile sarmalayalım. Bunları seçtim. Command Shift P wrap section dedik. Enter'ladık. Tamamdır. Bunu böyle sardık. Burayı niye section'da sardım? Çünkü bakın şuradaki şu yapıyı komple kapsayacağı için ve burası ayrı bir logic oluşturduğu için buraya div yerine section vermek çok daha doğru. O yüzden section olarak devam ediyoruz. Şimdi app'imize geri döndüm. Burada extensions cart bileşenimizi oluşturma sırası geldi. Extensions bu sefer cards değil cart.tsx dedik. Buraya geldik. RFC dedik. Kart dedik. Güzel. Bunu buradan import etmeyi unutmayalım. Güzel. Bunu da böyle verdik. Şimdi buraya gelelim. Extensions card'ın içine girelim. Bu arada bakın buradan tıklamak zorunda değilsiniz. Bir önceki videoda da söylemiştim. Extensions card deyip şuraya tıklamak zorunda değilsiniz. Buradaki bileşenin üzerine gelip bende Mac'te CMD tuşu mesela. Command tuşunu basılı tutup tıkladığım anda da zaten bu bileşenlerin içine doğru direkt girebiliyorum. Şimdi Extensions card'ımın içine girdim. Şimdi bu card'ımızı statik olarak bir şekillendirelim. Ardından burada oluşturduğumuz data dosyasıyla zaten hepsinin dağıtımını yapacağız. Light moda dönelim şuradan. Buradan bakarak kodlayacağız. Aynı zamanda da dark class'larını vereceğiz çünkü. Şimdi card'ımızın en dışına bir bakalım. Burada neyimiz var? Buraya geldik. Şimdi en dışta neyimiz var? 20'lik bir radius'ımız var. 20 piksellik ve bu border'ımız ne renkmiş? Neutral 200. Hemen dark mode'daki versiyonuna bakalım. Buraya geldim. Bu sefer neye dönüşüyor stroke'umuz? Neutral 600. Tamamdır. 200'e 600. Buraya gelelim. Şimdi buradaki her bir kartımızı ne yapıyoruz? Article tag'imizi açalım ve buraya bir class name olarak devam edelim. Buraya dedik border neutral 200 ancak dark'tayken border neutral 600 olarak bunu verdik ve rounded'ımız da 20 piksel olacakmış. Rounded ve buraya geldim 20 piksel şeklinde verdim. Bu arada fark ettiyseniz ben buraya piksel yazdığım anda bu otomatikman RAM'e dönüşüyor. Bununla ilgili de son shorts'umu izleyebilirsiniz. YouTube shorts'umda en sık kullandığım 3 VS Code eklentisini paylaştım. Onlardan birinde bunu anlatıyorum. Oradan öğrenebilirsiniz. Buradan devam edelim. Figma tasarımımıza döndüm. Buraya gelelim. Şimdi bakalım en dıştaki borderlarımızı verdik. Sıra geldi paddinglerimize. Bakalım paddinglerimiz neymiş? Her taraftan 20 piksellik bir paddingimiz varmış. Güzel. Bunu verelim. Buraya P5 dediğim anda zaten her taraftan 20 piksellik paddingi şuraya vermiş olduk. Tamamdır. Devam edelim. Şimdi burada bakın iki tane farklı yapımız var. Birisi şu Cart Content bölümü. Burası bir de Cart Footer bölümü. Cart Content bölümünde de neyimiz var? Bir resmimiz var. Resim H2 paragraf. Ancak bu resimle bu text kısmını ayrı olarak birbirini hizalayacağımız için bunu ayrı bir kapsayıcıya alacağız. Ve ayrıca şu
Kart footer'da zaten yine kapsayıcı olacak ki Flex ile bu ikisini dağıtabilelim. Tamamdır. Padding'imizi de verdik. Şimdi burada ne kaldı bakın? Card'ımızın rengi değil mi? Burada neyimiz varmış? Rengimiz neutral 0. Hemen bakalım dark modda ne renkmiş kartımız? Neutral 800. Hemen buraya geldik. Devam edelim. BG neutral 0. Ancak dark'ta BG neutral 600 olarak verdik. Hemen bir kontrol edelim şimdi. Bu burada bu şekilde duruyor. Light'a geçtim. Beyaz oldu. Dark'a geçtim. Bu şekilde. Tamamdır. Şimdi gelelim yapımızı konuşmaya. Şimdi burada neyimiz var bakın? Burada bir kart content'imiz var değil mi? Bir de burada kart footer'ımız var. Bu content'te de ne var? Şu logo ve text kısımları yani şu H2 ve P kendi arasında da yine ikiye ayrılıyor. Ayrıca ne yapacağız? Buraya geleceğiz. Bu ikisini ayrı bir kapsayıcıyla sarmalayacağız. Yine burada kart footer zaten şu ikisinin dağıtımında bize yardımcı olacak. Şimdi devam edelim. Gelelim şimdi buraya. Article'ımızın içinden devam ediyoruz. Buraya geldik. Şimdi şuraya bir not düşelim. Kart content dedik. Bunu bir yorum satırına alalım. Ve buraya gelelim. Kart footer dedik. Şimdi yorum satırına alalım. Şimdi content'imize başlayalım. Burada neyimiz var demiştik? Bir ana kapsayıcımız olacak. Bunun içinde de neyimiz var? Bir resmimiz olacak. Hemen bunu verelim. Bunu da bu arada datadaki şeyden statik olarak diyerek kopyalayıp yapıştıralım. Bu arada şeyi unutmuşuz. Bakın public'in içinden kullanacağımız için resimleri şuradaki assets yazısını komple şunları seçiyorum. CMD'de hepsini seçtim. Şunları siliyoruz. Çünkü with ne yapıyor? Direkt public'in içine kendisi otomatik bakıyor. O yüzden bu şekilde direkt images olarak verirsek yolu görecektir. Şimdi şu ilk kartımızı statik olarak tek tek verelim. Buraya gelelim. Resmimizi şu şekilde verdik. Altta da devlens logo diyelim. Bunu buraya verdik. Bakalım genişliğimiz ve yüksekliğimiz ne kadarmış? Onları da unutmayalım vermeyi. 60'a 60. Güzel. Şöyle verelim. Width 60 dedik. Height dedik. 60. Güzel. Bunlar böyle dursun. Şimdi devam edelim. Resmimizin altında bu sefer neyimiz var? Bakın. H2'miz ve paragrafımız. Ancak bunları da bunun yanına alabilmemiz için kendi içinde bir kapsayıcıya sarmamız gerekiyor. Ben geldim. Buraya div dedim. Bunun içine H2'yi açtım. Buraya dev lens diyoruz ve paragrafı da nasıl olacak? Şuradan kopyalayalım. Paragrafımızı da bu şekilde buraya verdim. Tamamdır. Bu da buraya geldi. Şimdi kart footer'a geçmeden önce buranın stillendirmesine devam edelim. Bakın burayı ne yapmıştık? Şuradaki div ile şu kısmı sarmalayıcıya almıştık. Buraya gelelim hemen class name dedik. Flex item center dedik. Şunları şöyle yan yana aldık. Bakalım burada gap'imiz ne kadarmış? İkisi arasındaki gap 16. Gap 4 dedik. Bunu buraya verdik. Şimdi gelelim H2'mize. H2'mizi seçtim. Text preset 2'ymiş. Rengi dark modda beyaz. Light modda neutral 900. Güzel. Buraya gelelim. Class name dedik. Text preset 2 dedik. Text neutral 900 dedik ve dark'tayken de text neutral 0 olsun. Bunu böyle verdik. Güzel. Hemen bir modumuzu değiştirelim. Textimiz koyu renge döndü. Gayet güzel. Şimdi Figma'ya dönelim. Bakalım bu ikisi arasındaki boşluğumuz ne kadarmış? 8. Hemen gelelim şuraya. Bir de H2'mize ne veriyoruz? MB2 veriyoruz. 8 piksellik bir boşluk. Bunu da sağladık. Hemen Figma'mıza dönelim. Şimdi buradaki textimiz ne olacakmış? Text preset 5. Zaten ama bunu biz nereye vermiştik? Görüyor musunuz? Burada index.html'de body'nin içine zaten biz text preset 5 olarak vermiştik ki renklerine kadar vermiştik. Text renklerine. Bakın text neutral 600, neutral 300. O yüzden burada herhangi bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Bu şekilde zaten kendini renderlayacak. Bu arada bir şey fark ettim. Bu bizim kartımız çok fazla açık renk duruyor. Bu sanırım ben burada renk kodunu yanlış verdim. Ona hemen bir bakalım. Burada kartımızın background'ı neutral 800 olacak. 600 verdim ben az önce. Stroke değerini vermişim. Şunu hemen düzeltelim. Nerede kartımız? BG neutral 800 olacak bu arkadaşlar. Evet. Şimdi oldu. Güzel. Bu hatayı da düzeltmiş olduk. Şimdi devam edelim. Şimdi sıra geldi şuradaki kart footer'ımızı halletmeye. Buraya bakalım. Burada neyimiz var? Bir button'ımız olacak ve bir de toggle switch'imiz olacak. Kart footer'a geldik. Şuraya bir div açalım. Burada bir button'ımız olacak. İsmi remove ve ardından da burada bir toggle switch komponentimiz olacak. Bunu burada şimdi hemen tanımlayacağız. Bu arada buradaki toggle switch komponentini yani bakın şuradaki şu toggle switch'i ben bir önceki projede Copilot'a yaptırmıştım. Hemen alıp verdiği kodu kopyalamıştım. Yine aynı şekilde o projede kullandığım switch'i kullanacağım. Ancak yapay zekadan şey isteyeceğim. Bunu Tailwind'e göre uyarlamasını siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ben bu projede ekstra bir UI kütüphanesi kullanmadım. Ancak şunları kullanabilirsiniz mesela isterseniz. Headless UI'ye gelip burada switch nerede? Yani şu switch komponentini kullanabilirsiniz. Buradaki kodu doğrudan komponentinizin içine kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Headless UI yanında yine Shadcn kütüphanesi var. Bunu kullanabilirsiniz. Yine bunun içinde bakın components ve switch. Yine gelip bunu da buradan kullanabilirsiniz. Şimdi Copilot'tan dönüştürdüğü kodu kopyaladım. Şimdi buraya gelelim. Bu arada bu toggle switch komponentinin adını şöyle değiştirelim. Switch button olsun. Komponentsimin içine geldim. Buraya switch button.tsx dedim. Şimdi buraya gelelim. Kodumuzu buraya yapıştıralım. Tamamdır. Şimdi buradan gelip switch button'ımızı import etmeyi de unutmuyoruz. Buraya geldik. Tamamdır. Bakın şimdi burada şu anda switch button'ımız gelmiş oldu. Tabii ki şu anda bu button statik. İleride bunu veri iletecek şekilde parent'ına güncelleyeceğiz. Şimdi devam edelim. Burada ne yapmamız gerekiyor Figma tasarımımızda? Şu iki button'ı birbiri arasında hizalamamız gerekiyor karşılıklı olarak. Buraya gelelim.
kapsayıcımıza. Class name dedik. Flex item center justify between dedik. Güzel. Tamamdır. Şimdi gelelim şu remove butonumuzun stillerini vermeye. Buraya geldim. Burada neyimiz varmış bakalım. Hemen light modumuzu önce bir geçeyim. Tamam. Burada button'ımızda paddinglerimiz 8'e 16 ve border'ımız bakalım hemen stroke neutral 300. Dark modda neutral 600. Tamamdır. Bunu buradan gelelim. Button'ımıza şimdi geldim. Class name dedim. Border neutral 300. Dark modda neutral 600 dedik. Rounded yine full ve paddinglerimiz neydi? PY 8 olacak ve PX 16 idi. Bunu böyle verdik. Yine bir kontrol edeyim paddingleri. 8'e 16 doğru. Böyle geldik. Tamamdır. Bu buraya geldi. Yine bir şey yapalım. Şuraya cursor pointer'ı verelim. Tamam. Şimdi burada bir de bunun hover efekti vardı. Bakalım Figma tasarımımıza. Hover efektinde bizden ne istiyormuş? Hover efekti olduğunda textimiz neutral 0'a dönüyor. Background'ımız red 700. Tamam. Buraya geldik. Hover dedik. Text neutral 0. Hover durumunda BG'miz BG red 700 dedik. Hover'ın dark durumunda durum neymiş? Hemen şimdi onu kontrol edelim. Hover'ın dark durumunda da textimiz 900 oluyor. Burası da red 400'e düşüyor. Güzel. Buraya devam edelim. Dark olup hover olduğunda ne oluyor? Textimiz neutral 900 oluyor. Yine dark olup hover olduğunda BG red 400 oluyor. Bunu da şöyle verdik. Gelelim bakalım. Şöyle yaptığımızda güzel. Şöyle oluyor. Hemen light moda geçelim. Bu da bu şekilde. Ancak bakın şuradaki borderları görüyor musunuz? Hover olduğunda hover, border, transparent diyoruz. Burada border none demeyin. Çünkü burada bir piksellikte olsa bir bunun genişliği var ya. Bu layout shifting'e sebep olabilir. En güvenli yöntem budur. Bunu şöyle kapatalım. Bunu şöyle yenileyelim. Şöyle bir aç kapa. Tamam. Şimdi neyimiz kaldı bakın. Şu iki yapıyı birbirinden uzaklaştırmak değil mi? Buraya geldik. Şimdi buradayız. Bakın burada ikisi arasında boşluk var. Şimdi burada bir önceki projede şu ikisi arasında margin vererek yapmıştım. Bu sefer şöyle bir şey göstereyim. Bakın böyle kart yapılarında normalde height kullanımından her zaman kaçınmalıyız. Ancak bu kart kullanımı gibi spesifik şeylerde height kullanabilirsiniz. Onu göstereceğim şimdi. Bakın burada height'ımız neymiş? 200. Buraya geldim. Article'ımızın genel olarak yüksekliği neymiş? Yüksekliğimiz 200 piksel. Tamam mı? Bunu böyle verdim. Bakın şu anda yüksekliğimiz arttı. Ve şimdi yine article'ıma geliyorum. Class'larıma buraya flex dedik. Flex call. Zaten kendisi önerdi. Copilot şunu şöyle kabul edelim. Evet tamamdır. Gördüğünüz gibi şu anda artık kartlarımızı hizalamış olduk. Şöyle bir son kontrol yapalım. Dark mode, light mode, hover efekti. Şu hover hemen böyle olmasın. Bir transition verelim. Buraya geldim. Duration diyelim. Şöyle bir 300'lük şey olsun. Verelim. Bakın şöyle. Evet. Çok daha güzel. Çok daha yumuşak bir şekilde geliyor. Güzel. Tamam. Şimdi dark modumuza dönelim. Şimdi bakın kartımızın ana yapısını tamamladık değil mi? Şöyle bir bakalım. Birazcık daraltalım. Tamamdır. Hiçbir sorun yok. Ha bu arada şurada şeyi unutmuşuz. Şu extensions liste. Bir dakika. Şimdi buradaki şu yapımız desktop'ta böyle. Tablette de böyle daralıyor. Ama bakın mobile geldiğinde alt alta iniyor. Bunu da halledelim. Aralarındaki gap ne kadarmış bu arada ona bir bakalım. Şöyle 24. Tamam. Şurada extensions header'ımıza gelelim. Burası şimdi max sm olduğunda sen flex kola dönüş. Max SM'de gap 24'tü yani 6 veriyoruz. Güzel. Şunu şöyle bir daraltalım. Değişikliklerimizi görelim. Tamamdır. Bakın gördünüz mü? Şu anda zaten hepsi hizalanmış oluyor. Bunu da halletmiş olduk hızlıca. Bir de şuradaki şu boşluk düşüyor mu? Hemen bir ona bakalım. Şurada ana yapımız var ya bakın şu main yapımız. Burada neydi? 64'tü değil mi? Şurada 64. Üstten 64. Alttan 64. Buraya gelelim. Buradaki tablet tasarımında 40. Mobilde 40. Tamamdır. Bunu tabletin altında 40 olacak. Hemen nereye vermiştik buzunu? App layout'umuza tanımlamıştık hatırlıyorsanız. MY 16 olarak buraya gelelim. Max MD olduğunda diyelim MY 10 olsun. Artık 40'a düşsün. Evet bakın yaptığım anda zaten şurası yukarıya çıktı. Şu an çok daha güzel. Bakın büyütüyorum ve artık görüyor musunuz? Tabletin üstüne geldiğinde yine kendisi 64 piksele çıkıyor. Güzel. Bu iki tane detayı da halletmiş olduk. Devam edelim. Şimdi kartımızın ana yapısını tamamladık. Şimdi buraya geri dönelim. Extensions header'ımızı kapatalım. Kartlarımızın ana yapısını tanımladık. Ancak şu anda bu kart tamamen ne durumda? Statik durumda. Şimdi bu kartı dinamik bir yapıya geçireceğiz. Şimdi konumuz şu. Ben bu datayı, bu kart datasını nereden dağıtacağım? Ana yapımıza döndüm, app'imize. Şimdi ben bu extensions kartın içinden dağıtırsam ne olur? Bakın bu şu an hiyerarşi olarak nerede? Extensions kartsın içinde. Ama benim bu dataya nerede de ihtiyacım olacak? Şu button grup var ya şurası. Filtrelemek için burada da ihtiyacım olacak. O yüzden bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Bir single source of truth dediğimiz bir komponent belirliyoruz. Ve bu komponent bizim datamızı dağıtacağımız ana komponentimiz olacak. O yüzden bu extensions card'ın içinden dağıtmak yerine ne yapıyorum? Buraya geliyorum. AppTSX'in içine geldim. Buraya önce bir datamızı import edelim. Import data from libdata. Ve React'te bir datayı dağıtmak için ve aynı zamanda bu datanın reaktifliğini korumak için ne yapıyoruz? UseState kullanıyoruz.
kullanıyoruz değil mi? Şöyle geldik, const use state dedik, açtık ve datayı içine verdik. Şimdi buraya gelelim. Şuraya extensions set extensions diyelim. Ayrıca biz burada tipimizi olarak neyi tanımlamıştık? Extension tipini tanımlamıştık değil mi? Ne yapıyoruz? Use state'in içine geliyoruz. Buradan da extension tipimizi import ediyoruz. Evet, burada bir uyarı var. Bu da zaten şey diyor burada TypeScript. Bunun tip olduğunu belirtmen lazım diyor ve bunu şöyle gelip type yapıp buraya yazıyoruz. Bu arada bu tipi buraya gelip şu şekilde de yazabilirsiniz. Dışarısı yerine içeriye de yazabilirsiniz. Ama ben daha çok dışarıya yazmayı tercih ediyorum. Bu tamamen size kalmış. Evet, şimdi benim elimde ne var? Extensions array'im var değil mi? Ben bu extensions array'ini ne yapmak istiyorum? Dağıtmak istiyorum uygulamam genelinde. Ne yapıyorum? Extensions card'a geliyorum. Extensions dedik ve extensions olarak verdim. Şimdi gelelim extensions card komponentimize. Şimdi biz bunu burada prop olarak geçtik. Ne yapmamız gerekiyor? Burada bunu karşılamamız gerekiyor. Extensions card'a geldim. Type diyoruz. Extensions card props dedik. Bakalım doğru öneriyi yapacak mı? Extensions diye bir prop geçiyorum. Bu zorunlu olacak ve bunun da tipi extension olacak. Şunu şöyle, yine burada da tipimizi import ettik. Şimdi bu tipi burada henüz kullanmadık. Ne yapıyoruz buraya? Geliyoruz. Burada tipimiz ne olacak? Extensions card props olacak. O zaman burada benim neyi import etmem gerekiyor? Bakın otomatik artık tanımlamamız geldi. Extensions'ı buraya import ettik. Şimdi burada uyarı vermeye devam ediyor. Extensions'ı henüz kullanmadığımız için onu da şimdi hemen halledeceğiz. Hemen buradan gelelim. Şu article tagimizi şöyle bir keselim. Buraya geldim. Bir div açıyorum. Şunu şöyle yapıyoruz. Buraya neden div açtım? Çünkü biz burada map edeceğiz. Bütün kartlarımızı, bütün article'larımızı ve hepsi alt alta article şeklinde böyle dizilecek. Ama React'te durum ne? Her komponentin mutlaka bir sarmalayıcısı olmalı. Bunu gelip şöyle şu div yerine fragment olarak da verebilirsiniz. Ama biz zaten şimdi ileride grid yapısı için div kullanacağımız için şunu divin içine verelim. Şimdi buraya gelelim. Extensions.map diyoruz. Extension. Bakalım ne öneriyor bize? Şunu şöyle bir kabul edelim önce. Şimdi böyle dursun. Bunu da şuradan silelim şu divlerden. Kendi kopyaladığımız article'ımızı şuraya gelip yapıştıralım. Tamamdır. Bakın şu anda bütün kartlarımız geldi ama hepsi şu anda statik. Hemen buraya geliyoruz. Burada şimdi src'miz ne olacak artık? Kaldıralım. Src'miz extension nokta. Bakın type tanımlamamız geldi. Logo. Buradaki alt kısmı şöyle olsun. Extensions.name logo. Evet, bu doğru. Devam edelim. Burası extensions.name olacak. Evet. Ve burası da extensions.description. Tamam mı? Bunu da böyle verdik. Çok güzel. Bakın şu anda her şey, bütün içerik değişmiş oldu. Hem logo, hem başlık, hem paragraf. Şimdi burada bir de bakalım neyimiz varmış. Burada bir yapımız var. Bakın kartların hepsi üçerli bir şekilde hizalanıyor. Tablette 2'ye düşüyor. Mobilde de teke düşüyor ve aralarında bir gap var, bir boşluk var. Bu neymiş? Ne kadarmış? Gap 12. Tamamdır. Şimdi divimize gelelim. Class name diyelim. Grid calls dedik. Şunu açalım. Ne öneriyor bize? Repeat autofill min max. Tamamdır. Tam zaten istediğimi verdi. Şunu kabul edelim. Şuradaki gap 6'yı 3 yapmayı unutmayalım. Burada ne demek istiyor bize? Repeat fonksiyonu kullanıyoruz CSS'teki. Autofill alıyor ilk parametre olarak. İkinci parametrede min max fonksiyonunu alıyor. Burada da en az 300 piksel, en fazla da bir refer olacak şekilde sığdır diyoruz. Zaten gap'imizi de verdik. Bakın zaten kaydettiğim gibi görüyor musunuz? Şu anda direkt üçlü yapıyı elde ettik. Şurada bakın büyütüyorum, küçültüyorum. 2'ye düştü. 300 pikselin altına geldiği anda da yine teke düştü. Tekrar büyütüyoruz. Bakın hiçbir medya query'si yazmadan tamamen responsive bir sonuç elde ettik. Yalnız buradaki farkındaysanız logolarımız ortaya hizalanıyor. O da şundan dolayı, bakın biz burada item center demiştik ya, bunu düzeltelim. Items start olacak. Evet, bunu da verdiğimiz anda logolarımız yukarıya geldi. Her şey şu anda tam olarak istediğimiz gibi. Bir de light moda geçelim. Şunu şöyle açalım, kapatalım. Tamamdır, mükemmel. Böyle dursun. Tamamdır. Şimdi AppTSX üzerinden ne yaptık? Extensions'ımızı props olarak geçtik ve bunu extensions kartla karşıladık ve bunu buradan dağıttık. Şimdi ne kaldı geriye? Uygulamanın geri kalanına dağıtıp reaktif bir yapı kurmaya. Şimdi hadi ona geçelim. Evet, şimdi sıra geldi projemize dinamik yapısını vermeye. Öncelikle şu remove butonundan başlayalım. Şu butona tıkladığımızda ilgili kart silinsin. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi öncelikle prop drilling yöntemiyle yapacağım. Buradan props geçerek yapacağım. Ardından da size context API kullanımını göstereceğim ki bu da Vue'deki Pinia muadili olarak düşünebilirsiniz. Bu React'in dahili Global State Management çözümü olarak öne çıkıyor. Şimdi function dedik. Handle, delete, extension. Tamamdır. Şimdi burada şunu yapıyoruz. ID to delete. Tamam mı? Şimdi burada bir önceki projede şöyle yapmıştım. Ben zaten gelecek datanın number olduğunu bildiğim için böyle direkt buraya number yazabilirsiniz. Ama bunun daha robust, yani daha sağlam bir çözümü var. Bakın buraya geliyorsunuz. Extension dedik. Köşeli parantez açtık ve bakın burada tırnak açtığım zaman bize önerilerde bulunuyor. Ben buradan ne istiyorum? ID'yi. Bu neyi sağlıyor? Biz ileride eğer ID'mizin tipi şuradaki şu tip eğer string olursa, ID string'e değişirse
ise şuradaki ID to delete tipi kendini otomatikman şuradaki yapıya göre güncelleyecek. Şimdi devam edelim. Evet, şimdi set extensions diyoruz. Bakalım ne öneriyor? Evet, doğru. Filter yöntemiyle silme işlemi yapıyoruz. Devam edelim. Şimdi burada nerede silmek istediğimiz yer? Extensions card'ın içindeki neresi? Şu button değil mi? Bu arada bu button'ın da bu switch button gibi ayrı bir komponenti alabilirdik. Bu proje için almadım. Ama siz isterseniz onu yapabilirsiniz. Bu daha küçük bir minimal bir yapısı olduğu için bunu burada tutmayı tercih ettim. Şimdi buraya geldik. Şimdi burada handle delete extension dedik ya. Doğrudan bu extensions card'ın içinde silineceği için bakın burada şöyle bir convention var React'te. Geliyorsunuz buraya handle delete extension olarak değil on delete extension olarak geçiyoruz prop'u. Handle delete extension function ile birlikte. Eğer bu extensions card'ın içinden bir kere daha prop geçiyor olsaydık, yani dediğim gibi eğer şuradaki button'ı ayrı bir bileşende oluşturup buradan bir daha prop drilling yapıyor olsaydık, burada bunun da adını handle delete extension verecektik. Bu sefer burada kullanırken buradaki bileşenin içinde on delete diyecektik. Delete ama tabii ki burada bir typo yapmışız. On delete extension. Evet, şimdi oldu. Devam edelim. Şimdi burada prop'umuzu karşılayalım. Geldik buraya. Nasıl bir prop bekliyoruz? Bunu da hemen şimdi buradan devam edelim. On delete extension ID. Evet, doğru. Tip tanımlamasını doğru verdi. Buradan prop'umuzu da hemen extract edelim. On delete extension. Buraya geldik. Şimdi burada button'ımıza geliyoruz. On click event'i açıyoruz ve burada bakın gösterdiği gibi şunu şu şekilde tamamlıyoruz. Yalnız biz bunu burada optional değil de required olarak istiyoruz. Bu burada gelsin. Şuradaki şunu da kaldıralım ve bunu bu şekilde verelim. Şimdi gelelim projemize. Bakalım. Tıklıyorum. Silindi. Tıklıyorum. Silindi. Tıklıyorum. Silindi. Tamam, çok güzel. Silme işlemini halletmiş olduk. Şimdi buraya geri dönelim. Bu sefer ne yapmak istiyoruz biz? Buradaki toggle'ı halletmek istiyoruz. Buraya geldim. Şimdi yeni bir fonksiyon oluşturuyoruz. Function handle toggle. Evet, doğru öneriyor. Devam edelim. Evet, map ediyoruz. Eğer gelen ID to toggle eşitse objeyi buraya distract et. Ardından da is active'ini tam tersine çevir. Yani false true yap, true'sa false yap. Evet, bunu da kabul ediyoruz. Evet ve eğer herhangi bir ID eşleşmiyorsa da normal extension'ımızın aynısını tamamen aynı şekilde istiyoruz. Tamamdır, güzel. Şimdi bu fonksiyonumuzda nereye geçeceğiz? Yine on toggle extension olarak geçeceğiz. Şunu şöyle aşağı inelim. Şöyle sırasıyla olsun. Buraya geldik. On toggle extension handle toggle. Evet. Şimdi burada bakın extensions card'a geliyorum. Yine prop'larımızı bir yenisini ekliyoruz. On toggle extension. Evet, doğru. Ancak bu opsiyonel olmayacak. Tamamdır. Bunu böyle verdik. Şimdi benim bu switch button'ı kullanacağım bileşenim burada değil mi? Ekstra bir level daha dipte. Ancak ben şimdi bunu burada tekrar bir prop olarak daha geçmeyeceğim. Neden? Çünkü bu switch button'ın görevi ne? Parent'ına şunun state'ini bildirmek. Checked mi? Değil mi? Tamam mı? Her zaman ne yapıyoruz? Komponentin görev tanımına göre iş veriyoruz. O yüzden şimdi buraya geliyorum. Switch button'ımın içine. Bu switch button'ım tabii ki önce neyi almalı? Şöyle checked prop'unu alsın. Buradan ne alacak? Extension nokta is active. Tamam mı? Şu boolean değerini buradan gönderiyoruz. Şimdi buradan switch button'ıma geliyorum. Buradan karşılamam gerekiyor. Buraya hemen gelelim. Önce bir tipimizi oluşturalım. Type dedik. Switch button props dedik. Checked boolean. Evet. Bu opsiyonel değil. Bunu mutlaka istiyoruz. Şimdi buraya geliyoruz. Buradan hangi prop'u istiyoruz? Hemen burada tipimizi verelim. Buradan da neyi distract edeceğiz? Checked'i. Hemen aldım. Şimdi input'umun içine geliyorum. Bakın tipimiz checkbox. Checkbox nasıl kontrol eder? Checked değil mi? Checked. Checked. Bakın şimdi bunu verdiğim anda gördünüz mü? Buradaki bütün parent'tan gelen veriye göre kendini güncelledi. Tamamdır. Şimdi checked'imizi verdik. Şimdi parent'ıma dönüyorum. Extensions card'a. Şimdi ben burada, pardon şu değil. Extensions card'a dönüyorum. Tamamdır. Şimdi parent'ımıza döndük. Şimdi burada on toggle extension prop'unu da buradan bu arada distract etmeyi unutmayalım. On. Bakın zaten öneriyi yapıyor TypeScript. Buraya geldik. Şimdi ben burada bu switch button'ımıza checked'in yanında bir prop daha geçmek istiyorum. O da on change olsun. Şöyle buraya geldim. Şöyle on toggle extension ID. Güzel. Şimdi buraya geliyorum tekrar switch button'a, hemen aşağıya iniyoruz. Buraya geldik. On change void ID dedik. Şöyle bunu kapatalım. Burada yalnız Copilot'ın önerisi yeterince doğru değil. Burada on change ne istiyor? Bizim parametremiz belli. Hemen bunu daha doğru hale getirelim. Checked isimli bir parametre istiyoruz ve bu boolean değil mi? Tamamdır. Şu anda daha sağlam oldu. Şimdi bu checked'in yanında da neyi istiyoruz? On change prop'umuzu istiyoruz. Bunu da buradan kabul ettik. Şimdi buraya geliyorum. Input'ta biz type checkbox'ı nasıl kontrol ederiz? On change event ile değil mi? On change dedik ve burada bakalım, evet doğru öneriyi verdi. On change prop'unu kullandık ve içine neyi geçiyoruz? Mevcut komponentin check durumunu buraya argüman olarak veriyoruz. Şimdi bakın buraya gelelim. Şunu şöyle yapalım. Burada React Dev Tool'umuzu açalım. Profiler dedik. React Dev Tool çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Kontrol edelim. Acaba şeyden dolayı mı? Bir saniye. Özel modda çalış diye iznini verdim ama yine de bir normal şeyle açalım. Yeni pencere diyelim. Buraya geldim. Şu şeyi yapıştıralım. Bir de şurada deneyeyim bakalım. Konsolu açtım. Yaptık. Buradan Profiler dedik.
dedik. Ha evet, şu anda çalışıyor. Özel modda çalışması lazım. İznini vermiştim ama çalışmıyor. Tamamdır. Şimdi açalım extension'ımızı. Buradan geldim. Components'ı seçiyorum. Bakın burada zaten uygulamamızın ana yapısını görüyoruz, tamam mı? App header. Header'ın içinde app header, bunu kapatıyorum. Main'imizin içindeyiz. Extensions header'la da işimiz yok. Şu an extensions cars'tayız. Tamam mı? Bakın buradaki bütün gelen prop'ları görüyor musunuz? Aynı Vue.js DevTool gibi buradan da bakabiliyorsunuz. Şimdi biz nerede tanımladık state'lerimizi? Bakın app'in içinde. Bakın state'ime geliyorum. İlk öğeyi açıyorum. Bakın burada isActive değerini görüyor musunuz? True. Bakın şimdi buradan bunu geliyorum. Kapatıyorum. Bakın değer neye döndü? False. Tekrar açıyorum. True. Tamamdır. Şu anda parent'tan aşağıya doğru ta şu switch button'a kadar bütün prop drilling'imiz çalışıyor ve one way data flow akışını şu anda sağlamış olduk. Evet, şimdi sırada neyimiz kaldı? Buradaki button'lara tıkladığımızda buradaki kartların filtrelenmesi. Yani şuradaki aktive tıkladığımızda sadece aktif olarak işaretli olan extension'lar gözükecek. Inaktifte de sadece inaktifler gözükecek vesaire. Hadi gelin ona başlayalım şimdi. Şimdi bu durum için elimizde ne tutmamız gerekiyor? Şuradaki all aktif ve inaktif state'lerini barındıran bir yapı, değil mi? Gelelim buraya şimdi. Const aktif filter, set active filter, use states all. Tamam, doğru önerdi. Buradaki tipler yanlış. Şu tip tanımlamalarını alalım buradan. Keselim. Gelelim global type dosyamıza, buraya. Diyelim ki export type button filters diyelim ve şuraya bunu verelim. Şimdi gelelim tekrar ana dosyamıza. Burada bu tipleri buradan import edelim. Button filters olarak. Güzel. Şu anda işte daha temiz bir yapıyı elde etmiş olduk. Şuradaki importları bir kapatayım bu arada. Onlar gözükmesin. Şimdi devam edelim. Şimdi bize ilk olarak ne lazım? Active filter verisinin şu buttonları tanımladığımız komponentten gelmesi lazım. Değil mi? Gelelim buraya. Şöyle üstte yazalım onu. Şöyle devam edelim şuradan. Şöyle gelelim. Function dedik. Handle filter change. Bakalım ne öneriyor? Set active filter. Tamamdır. Bu fonksiyonda biz ne istiyoruz? Parametre olarak buradaki filtreyi. Yani bu filtre ne olacak? All, aktif veya inaktiften biri. TypeScript sayesinde bunu da zaten güvenceye aldık. Ve buraya alt bileşenden vereceğimiz argüman ile ne yapacağız? Set active filter'ı burada bize gelen filter'la güncelleyeceğiz. Değil mi? Şimdi devam edelim o zaman. Gelelim. Şimdi button group'a bir prop geçeceğiz. Peki prop'umuzun adı on filter change mi olacak? Yoksa handle filter change mi? Bakın girelim button group'a. Button group'un içinde mi kullanacağız? Direkt evet. O zaman ne demiştim ben az önce? Convention olarak bunu bu şekilde yapmamız daha doğru. Eğer bu button bir alt daha bileşende olsaydı, yani prop drilling yapıyor olsaydık, o zaman buraya handle olarak geçecektik. Handle diyecektik. Burada bu sefer buradaki bileşende kullanırken on filter change diyecektik. Ama burada biz direkt bir altta kullanacağımız için on filter change diyoruz. Handle filter change. Kodunuzu okuyan birisi şu yapıyı görünce der ki tamamdır. O zaman demek ki bu handle filter change fonksiyonu hemen bir alt bileşende kullanılacak. Props olarak geçirmeyecek. React yazarken bunu mutlaka alışkanlık edinin, şiddetle öneriyorum. Şimdi devam edelim. Button group'a geldim. Hemen burada şimdi tiplerimizi oluşturmaya başlayalım. Her zamanki gibi type dedik. Button group props dedik. On filter change filter string. Doğru. Yalnız bakın yine Copilot bize kusurlu bir öneri yaptı. Neden? Bakın şu anda filter string. Tamam, doğru, string olarak alacağız biz bu filterları ama biz bunu daha sağlam hale getirdik zaten az önce. Ne yaptık? Types'ın içinde bizim button filters'larımız var. Buraya geliyoruz. Buraya diyoruz ki filter button filters diyoruz. Bakın daha da sağlamlaştırdık şu an buradaki yapıyı. Hatayı tamamen sıfıra indirmeye çok yakınız. Şimdi devam edelim. Buradaki bu props'u da geliyoruz. Şuradan çıkartalım. Burada hemen tanımlayalım. Button group props dedik ve burada hemen bakalım. Evet, zaten TypeScript bize otomatik tamamlama yapıyor. Bunu buradan seçtik. Şimdi buradan devam edelim kullanmaya. Buraya geldik. On click diyoruz. Tamam mı? Bakın burada on filter change. Evet, geçtiğimiz prop fonksiyonumuzu kullanıyoruz. Şimdi burada bu yapıda bir sıkıntı var. TypeScript yazarken şu as kullanımı var ya arkadaşlar. Bundan mümkün olduğunca kaçınıyorsunuz. Bundan kaçınamayacağınız durumlar da oluyor bu arada. Ancak kontrolün sizde olduğu zamanlarda bunu yapmayın. Bakın şimdi bunu buradan siliyorum. Tamam mı? Şu anda bize tabii ki TypeScript kızıyor. Neden? String isn't assignable button filters diyor. Değil mi? Biz button filters'a string verebilir miyiz? Veremeyiz. Buraya geliyoruz. Bakın şu buttons'ımıza, şu array'imize. Label'ımız string ancak value'muz nasıl olacak arkadaşlar? Button filters. Tabii ki bu bir array olduğu için de şuraya şu işareti bırakıyoruz. Ve bakın şimdi gördünüz mü? Bu uyarı kayboldu. Şimdi artık bakın button value neyi biliyor? Value'sunun button filters tiplerinden birisini alması gerektiğini biliyor. Şu anda bakın bu komponent yapabileceğiniz en iyi, en optimize TypeScript tanımlarından biriyle hallolmuş oldu. Şimdi devam edelim. Şimdi biz buradaki fonksiyonla child'ımızdan parent'ımıza verimizi gönderiyoruz değil mi? Şimdi
app dosyamıza geldim. Const filtered extensions diyelim. Tamam mı? Bakın şimdi görüyor musunuz? Bize neyi öneriyor? Extensions.filter. Doğrudan şuradaki extensions'ları filtrelememizi tavsiye ediyor. Burada bu tip durumlarda uygulamamızı daha da performanslı bir hale getirmek istiyorsak burada React'in use memo hook'unu kullanmamız gerekiyor. Vue.js projesinde hatırlayın burada ne kullanmıştık? Computed değil mi? React tarafında da bunun eş değerini use memo olarak düşünebilirsiniz. Use memo'yu kullanacağız çünkü diyeceğiz ki sadece active filter veya extensions'ta bir değişme olursa calculate yap, hesaplama yap. Her re-render'da yapma bize bu hesaplamaları. Ha tabii ki şimdi bu uygulama minvalinde düşünürsek bu işlem herhangi bir performans kaybına yol açar mı? Açmaz. Ama ben size neyi gösteriyorum? Her zaman büyük bir proje yapıyormuş gibi göstermeye çalışıyorum. O yüzden de bunu usulüne uygun doğru bir şekilde yapacağız. Bakın bunu buradan siliyorum. Geliyorum use memo dedim. Şimdi şuradan import edelim. Bakın şimdi buradan gelelim. Callback fonksiyonumuzu açalım. Şimdi burada evet switch şu öneriyi kabul edelim. Evet tamamdır. Şimdi bakın burada use memo aynı use effect gibi düşünün. Buraya ne vermemiz gerekiyor? Dependency'ler, bağımlılıklar vermemiz gerekiyor. Öneri doğru. Bu bağımlılıkları verdik. Şu anda ne diyoruz biz use memo'ya? Eğer extensions veya active filter state'lerinde şu ikisinde bir değişiklik olursa re-render et, çalıştır bu fonksiyonu diyoruz ve şu anda tamamen optimize etmiş olduk. Evet tamamdır. Şimdi bakın biz burada az önce kartımıza extensions kartımıza neyi props olarak geçiyorduk? Extensions'ı yani şuradaki array'i. Ama biz şu anda neyi geçmek istiyoruz prop olarak? Filtrelenmiş extensions'ları değil mi? Bakın buraya geliyoruz. Extensions yani artık buraya filtered extensions diyoruz. Kaydediyorum. Yenileyelim şöyle bir. Şimdi bütün hepsi burada. Aktife geldim. Bakın sadece aktif olanlar. Inaktife geldim. Sadece inaktif olanlar. Kontrol edelim. Şu devlens ile style spy'ı inaktife aldım. Inaktive tıkladım. Evet devlens ve style spy artık inaktifte. Çok güzel. Şimdi sıra geldi neye? Hangisi seçiliyse o buton kırmızı olarak yanacak değil mi? Tamamdır. Şimdi hemen bakalım Figma'mız da nasılmış. Şöyle yaklaşalım. All durumunda bakalım. Rengimiz red 400 oluyormuş. Text rengimiz de neutral 900. Şimdi gelelim button group komponentimize. Şimdi bizim burada şu class kısmında dinamik class vermemiz gerekiyor değil mi? State'imizin durumuna göre. Ancak bize hangi state lazım? Biz şu anda neyi alıyoruz? On filter change. Biz bununla bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız. Bize ne lazım? Şuradaki active filter'ın ne olduğunu o komponentin bilmesi lazım değil mi? Buraya gelelim. Button group dedik. Buraya geldik. Active filter dedik ve active filter'ı geçtik. Hemen şimdi komponentimize gelelim. Prop'larımızı tanımlayalım. Buraya geldim. Active filter, button filter istiyoruz. Yalnız bunu istemiyoruz opsiyonel olmasına. Buraya gelelim şimdi. Şuradan da distract etmeyi unutmayalım. Active filter. Tamamdır. Şimdi active filter'ımızı prop olarak aldık değil mi? Artık all mu, aktif mi, inaktif mi biliyoruz. Şimdi burada bu class name'i dinamik yapmamız gerekiyor. JavaScript kullanmak istiyoruz. Şuradaki class name'i şöyle bir keseyim şuradan. Parantezimi açtım. JavaScript'te açılan bir pencere olarak düşünüyoruz. Biliyorsunuz React'te şu süslü parantezleri. Nasıldı Vue'da? Hani class'ın yanına ne yapıyorduk? Şunu iki kolon koyuyorduk. React'te bu köşeli parantez. Tamam mı? Şimdi buraya geldik. Active filter eşittir button value'sa tamam mı? Burada şimdi neyi istiyoruz? Bu durum sağlandığında bg red text presetimiz kaçtı? 3'tü. Bu arada bunu normalde böyle yapmıyoruz. Şu anda ben TV merge ve cn utility fonksiyonunu kullanmak istemiyorum. Çünkü tek bir yerde kullanacağız bu projede. Ama normalde bunun çok daha güvenli bir çözüm var. İleriki projelerde göstereceğim. Devam ediyoruz. Text preset 3 dedik. Ne istiyorduk? BG red 400 istiyorduk değil mi? Text neydi? Neutral 0. Şunu şöyle yapalım. BG red 700. Text neutral 0. Dark moddayken BG red 400. Text neutral 900. Doğru. Evet. Border transparent. Rounded full. PT'miz 2 idi. PB 2.5'tu. PX'imiz 5 ve cursor pointer'dı değil mi? Bunun bir de diğer versiyonunda da geliyorum. Az önce kopyaladığım class'ları buraya yapıştırıyorum. Şimdi bakalım projemize. Güzel. All'dayız, aktifteyiz, inaktifteyiz. All'dayız, aktifteyiz. Light'a döndük. All, aktif, inaktif. Evet tamamdır. Şimdi aslında projemiz tamam. Ne yaptık? Burada app dosyamızı dediğim gibi single source of truth olarak kullandık ve buradaki parent'tan bütün child'lara ne yaptık? Veri akışını sağladık. State'lerimizi burada yönettik. Fonksiyonlarımızı burada tanımlayıp child'dan sadece veri aldık. Child'da prop değiştirmedik. Asla kaçındığımız şeyler biliyorsunuz zaten React'te de Vue'da da. Şimdi burada ne yapıyoruz? Mesela state'imizi alıyoruz. İşte burada on toggle extension var değil mi? Bunu extension card'ın içine geçiriyoruz. Sonra burada karşılıyoruz. Sonra burada tekrar
switch button'ın içinde bir prop daha geçiriyoruz. Burada kullanıyoruz vesaire. Şimdi mesela burada 2 level aşağıya kadar prop drilling yapmış oluyoruz. Bu durum arkadaşlar tamamen okey çoğu durumda. Yani bu state management çözümlerini işte Vue tarafında Pinia, React tarafında Context API ya da işte Zastand kullanıyor olabilirsiniz ya da Redux Toolkit vesaire. Bu state management çözümlerini çok dikkatli ayarlamak gerekiyor. Yani orayı doğrudan bir store ya da bir context olarak oluşturup her şeyi, her state'i, her fonksiyonu oraya böyle depo gibi, çöplük gibi atmak da çözüm değil maalesef ki bu yapılan yanlışlardan biri kodunuzun okunurluğunu ve öngörülebilirliğini çok ciddi azaltan bir durum olabiliyor. İkisi arasında çok tatlı bir denge kurmak gerekiyor. Ancak bu denge hakkında da maalesef doğrudan bir tarif yok. Projeniz mesela biliyorsunuzdur ki karmaşıklaşacak. Daha en baştan gidersiniz direkt context kullanırsınız ya da Zastand kullanırsınız React'te. Ama mesela bilirsiniz ki projenin o kısmı çok karmaşıklaşmayacak. Onu ayrı bir kontekste almazsınız da işte bu şekilde prop drilling yaparsınız vesaire. O şekilde yani o durumda verebileceğim çok net bir şey yok. Yaptıkça, oldukça, tecrübe kazandıkça oluyor. Ben de mesela birçok projede birçok revizeler yapıyorum bu konuyla ilgili. Yani bunun doğrudan siyah veya beyaz gibi bir tanımı yok. Bunu bilin. Şimdi ben size bu projede gerekli olmasa da yine de React'in Context API'ni göstermek istiyorum. Çünkü mesela Vue.js tarafında hiç prop drilling yapmadım. Bir tane yaptık switch button'da ama Pinia'yı göstermiştim. Vue.js'in kendi state management çözümü. React tarafında da size Context API'yi göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Şimdi buraya geldim. SRC'min içine ne yapıyorum? Context diye bir klasör oluşturdum. İçine de gelelim. Extension Context olsun adı. Tamam, bunu böyle oluşturalım. Şimdi buraya gelelim. Export const extension context. Evet dedik, eşittir create context'i React'ten import ediyoruz. Tamam mı? Şimdilik bu null değerini verelim başlangıç olarak. Birazdan düzelteceğiz. Buraya inelim. Export const extension provider. Tamamdır. Fonksiyonumuzu açalım. Fonksiyonumuz ne alacak? Hemen şunu şurada verelim. Children alacak prop olarak. Bunun hemen tipini buraya verelim. Buraya geldik. Buraya ne return ediyoruz? Extension context. Bakın React 18'de buraya nokta ne yapardık? Provider değil mi? React 19'da artık bu zorunluluk kalktı. Haberiniz olsun. Bunu doğrudan bu şekilde verebiliyoruz. Devam edelim. Children'ı kabul ediyoruz. Buraya da ne yapacağız? Value prop'u vereceğiz. Şimdilik bu burada dursun. Şimdi gelelim app dosyamıza. Buradaki bütün tanımladığımız fonksiyonları hepsini state'lerimiz dahil buradan kesiyorum. Buraya gelip buradaki fonksiyonumuzun body kısmına şöyle yapıştırıyorum. Tamam mı? Buraya geldim. Use memo'ya gelelim, herhangi birine quick diyelim. Bütün missing importları, kayıp importları eklesin kendisi. Ekledi. Hepsi buraya geldi. Çok güzel. Şimdi burada bakın şu fonksiyonları value'ya geçmemiz gerekiyor. Şuradan hemen enter'a basalım. Copilot bize tamamlasın. Bunu şöyle indirelim. Kapatalım. Yalnız burada on kısmını kullanmayacağız. Artık handle kullanacağız. Şimdi şöyle silelim. Şunları sildik. Tamamdır. Tabii ki şu anda bu berbat bir context tanımlaması çünkü TypeScript kullanmadık. Şöyle gelelim. Şuraya type diyelim. Extension context type. Evet. Extension array'i active filter, button filters tiplerini istiyoruz. Handle filter change the button filters. Evet. Doğru. Doğru ve doğru. Tamamdır. Bunu böyle verdik. Şimdi bu create context'e geliyoruz. Şurada extension context type'ı verdik. Ancak bu ne olabilir? İlk başlangıçta, ilk render edileceği zaman null olabilir. Bunu da buraya veriyoruz. Bakın şu anda tamamdır. Bu yapıyı sağlamış olduk. Şimdi bu yapıyı doğrudan gidip projemizin içinde kullanabiliriz. Provider'ı sarıp. Ancak şimdi burada bir hook yazacağız. Use extension context adında olsun. Bu hook ne yapacak? Kontekstimizin farklı bağlamlarda yanlışlıkla kullanılmasını engelleyecek. Eğer kullanılırsa da bize bir hata fırlatacak. Tamam, buraya gelelim. Export const. Bakın kendisi önermeye başladı. Şunu şöyle versin. Ama burada hata var. Create context olmayacak. Use context diyoruz. Burada extension context'i kullanıyoruz. Bakın şimdi use context'i buradan import ettik ya React'te. Görüyor musunuz? React 19 ile birlikte kontekstleri artık use ile birlikte de çözümleyebiliyoruz. Use context'e ihtiyacımız yok. Bu use ile birlikte ne yapabilir hale geldik? Bildiğiniz gibi rules of hooks var. Tamam mı? Hani hook'ların kuralları vardır. Bunlardan biri nedir? Hook'ları asla bir mesela if else bloğu içinde kullanamazsınız. Ancak bu use ile birlikte kontekstlerimizi artık if else blokları içinde kullanabilir hale geldik. Onun için de buraya geliyoruz. Bu use context'i şöyle use hook'uyla kullanalım. Tamamdır. Bakın burada uyarı veriyor. İşte fast refresh only works vesaire. Bunu ayrı bir hook olarak tanımlamamızı istiyor. Burada gelip SRC'nin içinde hooks klasörü oluşturup bunu burada da kullanabiliriz. Ama bunu böyle de kullanabilirsiniz. Hani bu uyarıyı göz ardı edebilirsiniz. Çoğu kişi zaten böyle kullanıyor. Biz de böyle kullanalım. Tamam mı? Böyle burada dursun. Artık doğrudan kontekstimizi burada kullandık. Doğrudan biz bu use extension context hook'uyla kullanabileceğiz. Şimdi gelelim app dosyamıza. Tamam mı? Burada bu arada şu gereksiz importları da kaldıralım. Context'te kullandık çünkü onları. Şimdi biz bu provider sağladık ya. Bakın extensions'ın içinde. Burada bir provider sağladık değil mi? Biz bu provider'ı bakın şurada
export const extension provider dedik. Şimdi bizim bu extensions provider'ı kullanmak istediğimiz yerde bağlamda sarmalayıcı olarak kullanmamız gerekiyor. Şimdi buraya geldik. Şimdi bu provider'ımızı doğrudan bu bütün yapıyı kapsayacak şekilde de kullanabiliriz. Ancak biz şu anda bakın projemizde şu anda gözükmüyor tabii ki browser'da ama Figma'yı açayım. Bakın şu anda biz bu kontekstimizi nerede kullanacağız? Bir bu button grubun içinde değil mi? Yani extensions header'da bir de extensions kartta kullanacağız. Header'ın bu durumla bir alakası var mı şu anda? Hayır. Bu çok önemlidir mesela context kullanırken React'te. Doğru yerde sarmalamak performansı ciddi derecede arttırıyor. Gereksiz re-render'ların önüne geçiyor. Zaten React'in bu context API'nin en büyük kusurlarından biri de mesela bir selector'ın olmamasıdır. Redux Toolkit kullananlar şu anda ne demek istediğimi anladı. Mesela Redux Toolkit'te ne var? Doğrudan use select miydi? Use selector mıydı? Bir hook var. Uzun zamandır kullanmıyorum çünkü Zastand kullanıyorum ben state management olarak React tarafında ama ne demek istediğimi anladınız. Doğrudan sadece ilgili yeri kullanabiliyoruz. Ancak Context API'de bütün kontekstimiz re-render ediyor kendini. O yüzden bu durum daha da önem kazanıyor. Saracağınız yer. O yüzden bakın biz ne yapıyoruz? Header'ımızın bu durumla hiçbir alakası yok. O yüzden main'imizi yani extensions header ve extensions kart kullanacak bu yapıyı. Geliyoruz main'imizin içine şunu şöyle alıyoruz. Şunu şöyle keselim. Buraya extensions provider kısmını import ediyoruz. Bakın bunu buradan şimdi içine az önceki yapımızı veriyoruz. Tamam. Şu anda artık buradaki her şey bu provider'ın sağladığı nimetlerden faydalanabiliyor. Böyle düşünün. Tamam mı? Şimdi geldik. Şunları kaldıralım artık. Şunları silelim. Tamam mı? Button grubumuzu halledelim önce. Button gruba girdim. Şimdi button gruba geçtiğimiz bütün proplar artık önemsiz. Şunu şöyle şuradan silelim. Tamam mı? Tip tanımlamalarımız da gereksiz. Bunu da buradan sildik. Ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Const dedik. Burada object destructuring kullanalım. Use extension context diyoruz. Şimdi bakalım içinden neler çıkartacağız. Bize burada ne lazım? On filter change ve active filter değil mi? Geldim buraya. On filter change artık tabii ki handle yaptık. Handle filter change ve ne lazım dedik? Active filter seçtim. Bunun da adını handle filter change olarak değiştirdim. Tamam mı? Devam edelim. Burayı hallettik. Şimdi burada bir de neyimize dönüyoruz? Extensions card'a. Yine bunun içindeki proplar artık yok hükmünde. Bunları kaldırıyoruz. Yine tip tanımlamalarını kaldırıyoruz. Buraya geliyoruz. Yine const dedik ve burada use extension context diyoruz. Bize burada ne lazım? Extensions'ı alıyoruz. Tamam mı? Başka ne lazımmış? On delete extensions. Hemen gelelim. Virgül yaptık. Buradan handle delete'i aldık. Buradan handle delete extension olarak düzelttik. Bir de on toggle varmış. Buraya geldik. Üçüncü olarak da neyi distract ediyoruz buradan? Handle toggle extension'ı distract ediyoruz. Buraya geliyoruz. Handle toggle extension dedik. Şuradaki şu gereksiz importlarımızı da kaldıralım. Şunu şöyle kaydedelim. Buraya gelelim. Burada gereksiz importlarımız var. Şu data şunu şöyle kaldıralım. Bu da tamam. Burası da tamam. Okey. Bakalım. Evet. Şimdi burada close all diyelim. Her şeyi kapatalım. Tamam mı? Gelelim uygulamamıza. Şöyle bir ekranımızı biraz genişletelim. Sayfayı yenileyelim. Herhangi bir hatamız var mı? Konsolumuzu açtık. Tertemiz. Hiçbir hata yok. Geliyoruz. Remove. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Aktifler, inaktifler çalışıyor mu? Çalışıyor. O da tamam. Şunları kapattım. Devlens, Style Spy inaktife geçti mi? Evet geçti. Artık aktifte yoklar mı? Evet yoklar. Bakın burada app.tsx dosyamız artık ne oldu? Buradaki yapıyı hiç barındırmıyor. Yapımız nerede? Şurada kontekstimizin içinde. Tamam mı? Ve extension kart komponentimizde gördüğünüz gibi sadece buradaki yapıyı kullanıyor. Evet bir projenin daha sonuna geldik. Aynı projeyi React ile kodlamış oldum. Ben kodlarken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.